Selamun aleyküm. Seni mod yapayımdır. Hadi yaptım. Aleykümselam abi, Makedonya'ya selam olsun. Selamun aleyküm. Yayına hoş geldiniz. Aleykümselam. Aleykümselam. Yayına hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Derin mevzular. Çok soru geldi bana abi. Dedim bir canlı yayın yapayım da hiç değilse bilgilendirelim insanları da, bilgilendirmemiz lazım abi. Bizden haberi bekleyenler var. Eyvallah, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Eyvallah, sağ olasın abi. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Aleykümselam. Selim abi, teşekkür ederim. Yayına hoş geldiniz. Abi biraz sohbetler edeceğiz ya. Güzel güzel. Bazı sorular alıyorum. Bu yani ne bileyim, normal olarak anlatalım bunu ya. Şimdi define 3 harflilerin ona işlenmesinde, onların yanına koyulmasında bazı teferruatlar var ve onları sizlerle beraber ben paylaşmak istiyorum. Çünkü çok soruları geldi bana. Aleykümselam. Aleykümselam, yayına hoş geldiniz. Yapıyoruz. Her ayın sonunda yapıyoruz. Onun hakkında da sorular geldi. Onlar için de açıklamaları yaptım. Takip eden arkadaşlarımızın çoğu bilir. Instagram adresi Define Macerası 61'de de oradan görebilirsiniz. Ben yavaş yavaş şöyle içeri geçeyim. Burada havada kararmadı. Abi şimdi bu konulara ben detaylı bir şekilde değinmeye çalışacağım. Çünkü anlatmam lazım. Bazı kişilerin çoğu zaten soruyor bana bunu. Şöyle geçeyim abi, hemen anlatayım. Çünkü yani bu konular biraz derin konular. Yani çünkü define cinleri ve onlara sahiplenilenler, yani bilhassa, çünkü onlar hakkında çok sorular geliyor bana. Seni de yönetici yaptık buraya diye ne yapıyorsun? Millete engellemişsin. Niye engellisin milleti? Bırak yazan yazsın bakalım ne yazar. Görelim. Abi define cinleri şöyle söyleyeyim size. İlk öyle bir alanlara gittiğiniz zaman zaten o alanların hepsi, yazıların hepsini okuyacağım. Yazılanların hepsini okuyacağım abi. Yazılanların hepsini okuyacağım. Şimdi abi define macerası 61 üzerinden de şu anda resim gönderebilirsiniz. Gönderenlerin hepsi de buradan bana yazsınlar ki gönderdim diye. Ben buradan hepsini bakayım, işaret olsun. Makinelerde olan şeyler olsun. Sormak isteyenlerin hepsi bana göndersinler abi. Hepsini size detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi define cinlerin arkadaşlar, bazı yerlere gittiğiniz zaman özellikle söylüyorum. Yani oralar biraz daha şey olur. Yani nasıl söyleyeyim? Pek tekin olmaz. Yani az çok tahmin edebilirsiniz zaten öyle yerlere. Aleykümselam Cengiz, hoş geldin ya. Demin bir arkadaş oradan bana mod dedi, şey yaptı. Engellemiş, milleti engellemiş oradan da. Önemli değil zaten. Bazıları şimdi çıkış giriş yaptı mı tekrar yazabilirler oradan. Özellikle öyle yerlere gittiğiniz zaman bazı yerlerde yani defineler biraz daha böyle şey olur. Yani o yerler biraz daha tekin olmaz. Yani böyle kendini belli eder o yerler. Çünkü bilhassa bir şeyler daha hissedersiniz orada. Baş dönmeleri olur. Yani bazı insanların çoğunda mesela oldu. Bu yaşıma kadar binlerce mezar kazdım. Bana hiç denk gelmedi. Bulabildin mi abi bir şey? Buğra Gündoğdu. Yani çıkarabildin mi hiçbir şey? Aynı şimdi kazıyan insanların çoğunu ben de görüyorum. Mesela çok kazıyanlar var. Ama çoğunluğu mesela onları alamıyor. Ha alsa da şöyle söyleyeyim. Abi sıkıntı yaşıyor onlar. Mesela örnek veriyorum. Ben bir tane tılsımlı bir yer buldum. Ivır zıvır yüklü bir şey yok. Ya ıvır zıvır olanların çoğunu bak ben sana söyleyeyim. Önceki kazıyanlar almıştır. Tamam mı? Oraya da yani
bırakılması gerekeni bırakmışlardır. Sana da almanı tavsiye etmem. Yani mesela öyle 3 para 5 para 3 altın 5 altın falan bulduğun zaman anla ki bir senden öncekiler onu aldı. Oradakiler onu takip etmesin diye oraya onu bıraktılar. Ben senin almanı da tavsiye etmem. Çünkü ben bir kere aldım öyle. Biraz sıkıntılar yaşadım. Hatta bayağı bir sıkıntılar yaşadım. Yani bunu aslında çoğu insanlar anlayamıyor. Yani nasıl anlayamıyor? Mesela yoldan yürürken mesela ben bir adam görüyorum. Yani denge şaşmış. Tamam mı? Bundan 10 sene öncesine kadar, 5 sene öncesine kadar adam tertipli, düzenli, her şeyini güzel bir şekilde yapar. Her şeyini hayatında güzel bir şekilde idam ettiren bir insandan bahsediyorum ben şimdi. Abi adam bir define buldu. Definenin tılsımlı olduğunu o an anlayamadı. Şimdi olayın içine tamamen adam şimdi anlattı bana. Dedi ki abi ben dedi girdim dedi bir yere. Mağara gibi bir yerde. Buranın içerisinde dedi karanlıktı. Karanlık olmasın diye dedi bir de akıllı adam. Şimdi akıllı adam oradaki yerdeki gaz dışarı çıksın diye meşale yakarak girmiş oraya. Tamam güzel yaptı. Çünkü öyle yerlere girdiğiniz zaman metan gazı oluşur öyle yerlerde. Metan gazı da seni orada zehirler abi. Uykun gelir, uyursun, ölür gidersin. Yani bu iş öyle. Bu işin gerçekten ciddi yönü de var. Ciddi olmayan yönleri de var. Şansa define bulanlar da var. Şimdi bununki olmuş şansa. Adam buldu girdi. Abi dedi her şeyi dedi yaptım. Kazıyı yaptım dedi. Duvarın bir kenarında dedi. Bir yer keşfettim dedi. Bu yeri dedi ben bakarken dedi makinelerle beraber de dedi baktım. Ama dedi orada dedi alabileceğim bir sinyal konumu vardı dedi. Ben dedi sinyali de zaten oradan aldım. Başladım dedi kırmaya abi dedi. Nereden baksan dedi yarım metre falan kırdıktan sonra dedi bir duvar gibi bir yere geldim dedi. Ama onu oraya dedi oturtmuşlar. Abi biz bunu dedi oradan söktükten sonra yani oranın içerisinde hiç olmadığı kadar dedi yarası dedi çıkmaya başladı dedi oradan. Yani girdiğimde dedi hiçbir şey yoktu dedi arkadaşımla beraber oraya. Ama tabii ondan sonra dedi bizi bir de yarasalar dedi basmaya başladı. Yani biz dedi küpümü alalım, altınlarımı alalım, dışarı mı çıkalım derken dedi biz dışarı çıktık. Yani korkarak dedi dışarı çıktık. Benim arkadaşım dedi 3-5 cebine indirmiş orada. Tabii bu onları görmemiş. Cebe indirmiş bunları dışarı çıkarıyorlar tabii. Ben ne oluyor yani her taraf yarasa dolmuş. Mağaranın içindesin bir de orada kazı yapıyorsun. Bunlar tabii dışarı çıktılar. Bir 10-15 dakika falan bekledikten sonra tekrar içeri girdiler. Abi içeri girdikten sonra diyor çocuk ki abi ne kazıdığımız yer var, ne duvar var, ne içeriden çıkardığımız altın var. Hiçbir şey yok. Sanki hiç başlamamışız oraya. Öyle bir halde orası. Bana dedi arkadaşım dedi ki bak burada yere düşürdüklerimiz vardı. Ben onların bazılarını aldım. Ben onu hani bırakalım gidelim. Bak burası benim hoşuma gitmedi. Hani buradan bir an önce gidelim. Çünkü çocuk korktu. Abi dedi aldık. Arkadaşımla beraber dedi gittik dedi. Tabii dedi biz dedi bunu şimdi nasıl bozduracağımızı dedi bilmediğimiz için gittik dedi bir kuyumcuya. Bunu söyledik. Hani dedik ki böyle böyle bir şey bulduk. Biz bunu bozdurmak isteriz falan. Tabii buna oradan haber buradan haber derken bu çocuğun elindekileri güzel bir paraya da alıyorlar. Alanlar. Çocuk tabii gidiyor arabasını alıyor. Her şeyini alıyor. Yavaş yavaş bir şeyler yükselmeye başlıyor. Arabadır falandır filandır. Çocuk benim internetim mi kesiliyor yoksa sizde mi var? Ses görüntü iyiyse devam edeceğim şimdi. Abi yazarsanız aşağı hemen sevinirim. Ben de ses görüntü iyi mi diye bir yapayım. Yayın mı kesiliyor? Yoksa kesildi mi? Fatih Hoca Define Macerası 61 Instagram adresi. Oradan resim attığın zaman hemen ben buradan bakabilirim ona. Eyvallah teşekkür ederim. Arada bir kesilip geliyor herhalde. İnternet bağlantısından olabilir. Neyse bu çocuk arkadaş ona para teklif etmiş. Hani şöyle söyleyeyim. Yani 1 milyon lira diyeyim size. Bu 1 milyonun da yaklaşık 500 binini çocuk kendi almak istedi. Diğerini de o kendisine vermedi. Bu anlattığım olay 2017'lerde falan. Ya o zaman da 1 milyon çok güzel bir para. Hani o zaman 40 bin liraya, 50 bin liraya, 60 bin liraya, 100 bin liraya çok güzel arabalar alabiliyordunuz yani. Aleykümselam abi teşekkür ederim. Yayına hoş geldiniz. Birazdan yorumları okuyacağım abi. Kısa bir mevzu anlatıyorum. Hemen geliyorum şimdi. Tabii çocuğun arkadaşı güzel spor bir araba alıyor.
Abi ben sadece ne kullanıyorum? TikTok define ustası. Oradan da gönderebilirsin. TikTok'ta define ustası yaz abi, ben çıkıyorum. Oradan direkt gönderebilirsin abi. Resim oradan da görebilirim eğer kullanıyorsan. Bir de Instagram adresi kullanıyorum. Başka hiçbir şey kullanmıyorum abi ben. Sosyal medyalarım falan sadece bunlar. 2 tane, başka bir şey yok. Çocuk aldığı spor arabayla beraber abi 3 ay sonra bir tırın altına giriyor. 3 arkadaşıyla beraber, yani aldığı spor arabayla beraber herhalde yolda makas atarken bir tır arkadan giriyor abi. Gövdesinden yukarı çocuklar yok. Bana bunu arkadaşı anlattı. Tabi arkadaşına onların, yani benim tahminimce musallat olmuşlar. Musallat olmuşlar çünkü abi bundan 2-3 ay öncesine kadar senin hiçbir şeyin yoktu. Bir anda bir şeyler buluşsun. Bir anda her şey bir şey, değişime varıyor. Çünkü yani hiç daha cebinde belki 100 bin liran, 150 bin lira param vardır. Bir anda 1 milyonluk bir insan oluyorsun. Milyoner oluyorsun yani, öyle söyleyeyim sana. Tabi onlar da o şoku yaşayarak, genç çocuklar araba aldılar, bilmem ne aldılar. Öyle yaptılar, böyle. Bana sorarsan 3 harflilerin musallatlığı var bu işte. Çünkü bulduğu altınları da, verdiği yerdeki kişiler de sıkıntıya kalmışlar. Yani bu dükkandan onları alan kişiler de sıkıntıya kalmışlar. Çünkü tılsımlı hazinenin peşine gelirler. Aleykümselam Deniz abi. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hoş geldin. Tılsımlı hazinelerde bunlar çok önemli şeylerdir. Çünkü bunları biraz da dikkat etmeniz lazım. Çünkü ben bazen bakıyorum, videoda atıyorlar bana. Bazı şeyleri de soruyorlar. Ben bunların hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Elimden geldiğince. Ama tılsımlı hazinelerdeki en çok, mesela konumuz bugün, ben onu ele alayım dedim. Çünkü sorular çok geliyor bana oradan. Tılsımlı hazineyi nasıl anlarsın? Tılsımlı hazineler nerede olur? Yani bunlar bir yandan da çok önemli. Tılsımlı hazineleri anladığımız, ben mesela kendimden örnek vereyim. Ben tılsımlı bir hazinenin olduğunu mesela seslerden anlayabiliyorum. Ormanın ışıltısından ya da herhangi bir şeyinden bazılarını bulabiliyorum, bakabiliyorum. Bazı yerlerde de mesela çok vesveseye veriyorlar. Abi vesvese çok var. Çünkü tılsımlı yerlerde en çok vesveseyi ben alıyorum. Ben kendi üzerimden konuşuyorum. Ben çoğunlukla da aramalarımı hep tek başıma gidiyorum. Tek başıma şey yaparım. Yani ormanın içinde yürüyen insanlar beni iyi anlayabilir. Abi bir yandan bir koşurtu gelir. Bir yandan bir koşma gelir. Bir yandan bir yaprak ses. Bir yandan bir ses gelir. Her tarafa döner bakarsın. Ne olur? Bu sefer sen kendi kendine daha çok panik yapmaya başlarsın. İnsanoğlunda bu panik şeysi vardır zaten. Bu sefer ne oluyor? İnsan dışa koku salmaya başlıyor. Bu mesela köpeklerden örnek alalım. Mesela köpekler bir insanların korktuğunu gözünden değil, kafasının üstünden anlarmış mesela, dumanından, kokusundan, dışarı saldığın senin kokudan. Çünkü sürekli korku yaşayan insanın koltuk altında, apış arasında ya da herhangi bir şeyde, açık konuşuyorum, koku meydana gelir. Bu kokularla beraber abi senin geliyor, tam ensende duruyor. Seni kolluyor. Sen ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Bir, abi kesinlikle kazı yaptığın yer veya herhangi bir yer, İşemeyin abi. Yanında pet kutu getir. Pet kutunun içine işe. Ben açık konuşayım abi. Şimdi yalanla şeye gerek yok. Doğruya doğru söylemek lazım. Pet kutunun içine işe, at çantana. Abi ormanda işemeyin. Bir, ormanda işerseniz abi sana en çok orada musallat olur. Hele akşam ezanından sonra. Öf. Anında biter yanına. Yani sen göremezsin. Yani hissedebilir misin, hissedebilir misin? Bir şeyleri yerinden oynatabilirler mi, oynatabilirler. Yani bunların derinlik şeyleri çok hızlı. Yani nasıl diyorlar? Sen nefes alıp verene kadar dünya 7 tur yapıp geri geliyor bunlar. Bunların özellikle yani hapis kaldıkları yer ya da koyuldukları yer, bunları önceki insanların oraya bağlama sebepleri. Çünkü abi altın değerli bir şey. Dünya üzerinde en çok keşfedilmiş şeylerden bir tanesi. Bir, elmaslar, taş üzerine. Bazı değerli taşlar vardır abi. Onlar çok önemli şeylerdir. Bunları bilmek de çok önemli. Bunlar Türkiye'de mesela çok var. Türkiye'de çok var mesela. Maden olarak Türkiye'miz gerçekten bir nasıl söyleyeyim? Maden, her yer maden abi. Yani şu anda
define üzerinde çalışıp da defineyi yer tespitlerini yapmak için çoğunlukla şey yapıyorlar. Hani su araştırması yapıyoruz abi. Devlet içerisinde o şekilde izin alabiliyorlar abi. Su araştırması yapıyorum abi. Ne yapasın? Sondaj atıyorum. Bunları izinli belediyeden izinlerini kolay alıp atabiliyorlar. Sondaj. Abi boşluğa denk geldin mi tamamdır orası. Şimdi sondajı da o şekilde yapaylar. Ama definelerde en çok dikkat edilmesi gereken kazılar değil. Defineyi bulman değil. Bulup çıkardığın definenin tılsımlı olup olmaması. Bunların senin peşine gelebilmesi. Abi şimdi şöyle bir şey var. Bu şu anda İngiltere'de müzede bile sergilenen şu anda bir eser var. Bu eser Tevrat üzerinden büyüye bağlanılmış. Bunu gerçekten bulan arkeolog bile hayatını kaybediyor. Yanında çalışanlar hayatını kaybediyor. Alan kişiler hayatını kaybediyor. Yani çevresine saldığı nasıl söyleyeyim bu şey olur. Hani bir şeyler dalgalar. Abi insanların bütün hepsinin hayatını yok etmiş. Bitirmiş yani onları. Onları bitirmesinin de sebebi şu. Definenin tılsımlı olması. Şimdi çoğu insan anlamaz abi. Nereden bilecek adam tılsımlı mıdır, tılsımsız mıdır? Adam buldu altın mı altın abi at cebe git. Bozdurdun altını. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Tılsımlı altını bulsan da bunu bozdurup ya da eritip de satsan bile. Bak zaten bulduğun altını sen eritip satarsan hayatının en büyük hatasını yaparsın. Kendini bitirirsin. Yani 1 milyonluk malı ya da 10 milyonluk malı sen 1 liralık yaparsın. Ya da normal altın değerinde yaparsın onu. Yani bu iş bu şekildedir. Çünkü ben öyle çok salakları gördüm. Buldukları altını eritti ve tamamen bitirdi. O çocuklar zaten buldukları altınların büyük bir ihtimal zaten en büyük şeyini ödediler. Ama tek sıkıntı şu oldu. Aslında sıkıntı da değil o çocuk için iyi oldu. Abi dedi ben oradan şüphelenmiştim dedi. Arkadaşımın bana teklif ettiği parayı bile dedi almadım. Şimdi oradaki parayı almaması çok güzel bir... Yani takdir ediyorum gerçekten o arkadaşı. Gerçekten mükemmel bir şey yaptı. Çünkü alsa onu da gelecekler. Diğer alan arkadaşları ne yaptı? Gitti altınları sattılar abi. Arabayı aldılar. Otobanda bir sağ bir sol güçlü arabalarla beraber gittiler abi. Tırın arkasına bir girdiler. Belden yukarı çocuklar yok. Allah gösterme. Allah gecinden versin. Ya para insanı bir kerende yükseltir, yüceltir ama bir kerende de yok eder abi. Onun için hiçbir şekilde yani ben kendi açımdan söylüyorum ben tavsiye etmiyorum. Yani eğer ki kendin problem yaşarsan orada. Çünkü nasıl problem yaşarsan şu defineyi buldun. Define kazımaya zaten gittiğin zaman abi sakin olacaksın. Benim en çok mesela takdir ettiğim konulardan bir tanesi. Aleykümselam abi. Yayına katılanların hepsi yayınımıza hoş geldiniz. Kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Tılsımlı hazineler hakkında bilgileri veriyorum. Bunu da buradan söylemiş olayım. Instagram adresi Define Macerası 61. TikTok Define Ustası. Oradan da gönderebilirsiniz. Kanalında kazancını bağışlıyoruz arkadaşlar. Kanala da abone olup sadece videonun altına beni de çekilişe yaz demeniz yeterlidir. Çekiliş için de videonun altındaki yorumlardan yazan arkadaşlara canlı şekilde böyle gönderiyoruz. Konuyu dağıtmadan arkadaşlar tekrar konuya gelelim. O arkadaşı ben gerçekten tebrik ettim. Çünkü konu tılsımlı bir hazine olunca işler değişiyor. Ben kendim de kazımaya gittim. Hatta bu konunun içerisinde ben 3-4 kere de kendim çarpıldım. İlk çarpıldığımda sineklerle çarpıldım. Sonrakilerini pek şey yapmak istemiyorum. Çünkü onlarda da kazı vardı. Kazıda bayağı bir sıkıntılar yaşadılar. Hatta beni Doğu bölgesinden bir yere çağırdılar arkadaşlar. Onu da buradan söyleyeyim. 3 harflilerle irtibata geçen biri var. Bana dediler ki hani böyle böyle bir durum var. Gelip bakabilir misin? Yapabilir misin? Hani sadece ne olduğunu söyle. Ben dedim gelirim bakarım. Hiçbir şeyine karışmam. İster kazı ister şey yap. Ben sana ne olduğunu söyler giderim. Yani ben medyum da değilim. Herhangi bir şey değilim. Sadece hissedebiliyorsun abi. Bunu çünkü belirli bir zaman zaten bir şeyleri yaşadıktan sonra artık alışıyorsun bir şeylere. Çünkü şöyle söyleyeyim. Yani
köpek bile beslemeyen bir insan belli bir zamandan sonra köpek beslerse onu mesela kendi insan gibi sevebilir. Öyle söyleyeyim, siz öyle anlayın. Bu konuların hepsini detaylı bir şekilde zaten anlatırken arkadaşlar ben oraları fark yapmak istemiyorum. Çünkü çarpılma konusunda ben mesela kendim de çarpıldım. Çok bayağı bir problemler yaşadım. Çünkü 3 ay 5 ay böyle gidip de kazıyamadığım yerler oldu. Yani gidip böyle bir şeyler yapamadığım yerler oldu. Ama sonuçta bunların hepsinden kurtulabiliyorsunuz. Çünkü bunların hepsinin bak hepsinin bir faydası var. Gidip ama bulana. Yani sen şimdi gidip hiçbir şey aramazsan, sen derdinin çaresini arayamazsan ya da derdini anlatamayan da insanlar var. Mesela adam çarpılmış kardeşim. Adamı gitmişler deli hastanesine yatırmışlar. Halbuki alakası yok. Adam çarpılmış abi. Adama musallat olmuşlar. Ama adam bunu anlatamıyor. Serhat abi hoş geldin. Yayına teşekkür ediyorum abi. Bak geçen gün yayını kaçırdım. Bu yayına geldin ha. Sağ olasın. Neyse arkadaşlar bu konu çok tereddütlü bir konu. Çünkü tılsımlı yere gittiğiniz zaman ben kendimden yayının başında da söyledim. Tekrar da söyleyeyim. Ben mesela tılsımlı yerlere gittiğim zaman bu konularda aşırı derecede böyle şey davranmaya çalışıyorum. Sakin. Mesela kazı yaptığım yerlerde özellikle bunu daha çok şey yapıyorum. Kazı yapmadan önce mesela alanda bir otururum. Bak mesela yarın kanalda yayınlanacak olan bir tane video var. Orada o çiçeği mesela gösterdim ben. Mesela üstünüze nasıl sürüp arayabilirsiniz. Tılsımlı olsun olmasın. Yani tılsımlı olsun olmasın bazı yerler. Orada en çok bulunan bir şeyi üstünüze sürün. Yani üstüne sür. Oradaki tılsımı zaten bir nevi bir yok etmişsindir. Çünkü senin kokun orada. O kokun var ya. Sen oraya bir koku bırakmışsın zaten. Sen eğer ki bak onların şimdi bizim gündüzümüz onların bizim gecemiz onların gündüzü, senin gecen onun gündüzü. Doğru mu söyledim? Yanlış mı söyledim? Bilmiyorum nasıl. Yani anlatabildim mi demek istedim. Sen gündüzü yaşarken onlar uyur. Sen uyurken onlar uyanır. Öyle bir şey vardır. Ama eğer ki kazıdığın yerde tılsımlı bir şeyler varsa sen oraya kazırken onlara yakalanırsan zaten seni bırakmazlar. Yani seni bırakmaz derken seni önce bir şey yaparlar böyle uyarırlar. Hani mesela nasıl uyarır? Bir ses duyarsın böyle. Lan birileri mi konuştu ya? Bir yerde bir ses mi var acaba dersin böyle bir etrafına bakarsın. Bu çok önemli. İkincisi böyle hafiften kendini iyi hissetmesin böyle. Hani lan kazıyı bırakıp da gitsem mi acaba ya? Böyle bir düşüncede kalırsın dersin ki kazanmasam mı acaba? Şimdi o korkuyu yenersin. Bak şimdi ilk sesleri duydun tabi ufak tefek ama ne olduğunu da duyamıyorsun. Kuzu sesi duyarsın. Bazı insanların mesela hiç bak mesela ormanın ortasında bile hiç insanların geçmeyeceğini bildiğin bir yerde bile insan konuşmaları duyarsın. Ama tabi bir şey görebilir misin? Bir şey göremezsin. Bunlar zaten sana bir uyarı oluyor orada. Eğer ki bu uyarıları sen dikkate almayıp sen hala kazımaya devam edersen orada tamam. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hayırlı akşamlar abla. Teşekkür ederim. Hoş geldin yayına. Bizim burada ama gündüz hala. Biz farklı medeniyetlerdeyiz. Bizim burada daha akşam olmadı. Biz biraz daha var. Güneşin batmasına biraz daha var. Yani demek istediğim aslında o. Şu anda Türkiye'deki karanlığın buradaki aydınlığı gibi mesela. Bazıları karanlığı yaşarken bazıları gündüzü yaşıyor. Üç harflilerin de çoğu böyle. Mesela o şekilde yaşıyorlar. Bana mesela insanların çoğu Koburt'ta yağmur var, orası güzel abi. Burası çok güzel ya. Bugün sabah vardı burada ama bugün iyi. Bugün biraz daha iyi burası. Birincisi kafa dağınıklığı, bulanıklığı. Hele zaten orada eğer ki bir altın bulursan yanında birkaç tane zaten böyle tıptırık bazı insanlar vardır böyle her şeyden böyle şey yaparlar. Kazı yaparken korkar bilmem ne olur. Ben mesela o tarzda bir insanlarla yani kimseye de şey yapmak istemiyorum ama eğer ki öyle şeylerden bir şeyiniz varsa abi temkinli olun. Yani bazı mesela tılsım nedir abi? Senin belki de mesela şu anda İslam üzerinde bildiğimiz Kur'an-ı Kerim. Mesela 4 kitaba da hakim olan insanlar. Bunlar çünkü eskiden yapılan çok
büyüleri vardı. Mesela İsrailoğulları, ben bunu açık söylemek zorundayım. O zamandan bu yana hala büyülerle beraber yapılan şeyleri var. Tılsımları var. Mesela bunları sadece altına değil, insanlara da yaptılar. Bazı kişilere de yaptılar. Yani en çok hazineleri korumak amaçlı yaptılar bunları. Ama tabii ne oldu? Koruyabilir mi? Koruyabiliyor abi. Çünkü onlarda da nesilden nesil var. Yani sen nasıl 4-5 nesil, yani farz et ki senin şu anda milyonluk hazinen var abi. Sen milyonluk hazineni gömdün bir yere. Bunu sen 5-6 kuşak geri göndereceksin. 5-6 kuşak geri gönderebilmen için onu sen ne yapabilirsin abi? Ailenden birilerine bunu korutursun. Onlara da dersin ki sizden sonra gelenlere de bunu böyle yaptırın. Ya da böyle yapsınlar. Ya da orada olanı kimseye söylemesinler. Onlarda da aynı öyle abi. Kuşaktan kuşağa gidiyor. Ta ki o hazineyi orada bulup tılsımını nasıl çözebileceğini bulana kadar. Ailesi. Mesela geçen Türkiye'de olmuş. Ben hatta yakından da takip ettim ben onu. Buradan Almanya'dan bir kadın, Maraş'ta mıydı ya o? Neyse tam olarak bilmiyorum da rüyasında bir yeri görüyor. Rüyasında gördüğü yeri sürekli gördü. En son dedi ki ben artık gidip izinli bir şekilde açtıracağım burayı. Türkiye'ye gitti. Türkiye'de bazı yerlere müracaat etti. Bu müracaatı kabul oldu. Sonuçta kendi yeri olduğunu söyledi. Açtırdılar abi. Lahit çıktı oradan. Zonguldak'ta mı oldu? Zonguldak olabilir. Gerçi ya o haç haberleri bak abi, yaz oraya, sen izle de, sen ülkende olan şeyleri de bilmiyor musun yani? Ben yine söylüyorum burada. Bak demek istediğim ne biliyor musun? Nasibinde ne varsa o seni gelir bulur. Bak adam diyor abi cinler var diyor, şeyi yaklaştırmayalım oraya. Ya şimdi bana da yazanlar var çok. Abi yeri biliyorum ama çıkaramıyoruz, alamıyoruz onu oradan. Abi yeri biliyorum ama alamıyorum onu oradan. Abi şimdi bazı yerlere var, şimdi bazı yerlere ben de girmiyorum. Nasıl girmiyorum? Ben mesela bazı yere gittiğim zaman alan taramamla beraber bakıyorum. Abi alanda. Bazı yerlerden mesela şey alıyorum, sinyal alıyorum. Ama sinyal aldığım yerlerde böyle bir oturuyorum. Böyle bir 2-3 dakika hava alıyorum. Hemen öyle araştırmadan beraber gidip. Mesela ben gittiğim yerlerde hiç yoktan 5-6 saat, 7 saat. Ben ormanda yürümeyi zaten seviyorum. Sevdiğim işleri yapıyoruz zaten. Onun için tılsımı bildikten sonra eğer ki ben onu oradan alamayacaksam abi ben de çıkıyorum oradan. Çünkü tılsımla oyun olmaz. Abi ben şimdi çoğu şeye hakimim. Okurum. Yani hani sen şimdi diyeceksin bana ki işte felak oku, nas oku, şeyini oku ya da onların tılsımlı dualarını oku. Her şeyi oku orada. Abi ben bak bunların hepsini bildiğim halde en ufak bir hatamda bir ağacın kenarına işememle beraber çarpıldım. Açık konuşuyorum abi, söylüyorum ben. Doğruya doğru. Ağacın köküne işerken çarpıldım abi. Çünkü orada işerken çarpıldım mı? İşerken çarpılmadım tabii orada da. Ama orada zaman geçirdim ben. Orada oturdum, yemek yedim, bilmem ne yaptım, kazıdım. Onu yaptım, bunu yaptım derken ne oldu? Ben işedik oraya. Abi beni bir çarptılar. Beni bir çarptılar sana yemin ediyorum bak. Kazıdım. 2 tane küp buldum orada. Bu 2 tane küpün içinde de Roma paraları vardı. Bu kanalımda da mevcuttur videolar. Oradan da bakabilirsiniz onlara. 2 tane küp buluyorum orada. 2 tane küpün içinden de çıkan Roma paraları var. Aşağı yukarı 108 mi? 138 mi? Öyle bir şey herhalde. Roma parası çıktı oradan. Tabi bu Roma paralarının hepsini ben oradan çıkarırken hepsini ağacın kökü de şöyle söyleyeyim. Bir ağacı böyle 2 elinden beraber sarmaya kalksın. 2 elinden beraber saramazsın onu. Neyse tabi biz orada kazımaya devam ettim ben. Abi kazıysın, ormanın içindesin. Ormanın içinde olduğun zaman da zaten çok temiz hava aldığı için insanın öyle bir işemesi gelir ki abi. Saldır gidersin yani. Çünkü temiz havayı alırsın. Abi gittik. Hani ben de gittim. İşedim abi. Ne diyeyim yani. Doğruya doğru. İşedim ağacın kenarına. Kazımaya devam ettim abi. Küpleri buldum. 2 tane küp çıkardım oradan. Bir tane de küp daha var orada. Ben şimdi aşağı doğru kazıyacağım oradan. Aleykümselam abi. Yayına katılanların hepsi yayına hoş geldiler. Kanalımı takip edip videoyu beğenebilirsiniz. Bu akşamki konumuz define cinlerini anlatıyoruz abi. Yaşadığımda birkaç olayı anlatıyorum. Saygılı, çerçeveli bir şekilde ilerleyelim.
Abi ben orayı kazırken zaten akşam üzeri olmaya başladı. Akşam üzeri olduğu için dedim ki hani akşama kalmasın. Lan çarpılırız marpılırız burada. Ben burayı bırakayım da yarın sabahtan ben buraya geleyim. Buradan kazımaya devam ederim. Abi ben sana anlatayım da sen ondan sonra dersin. Neyse tabii biz bunları Cengiz kardeşim sadece engelle gitsin ya. Çok da önemli değil. Yazan da yazsın kardeşim. Biz fazla şey yapmayız yani. Biz alınan insanlar değiliz yani. Biz doğruya doğru söylediğimiz çekinmiyoruz. Abi gittim eve tabii sabaha zorla ettim. Ben dedim ki tabii gideceğim şimdi oraya gitmem lazım. Sabah olacak ben hemen kalkacağım yataktan alacağım dedektörü hemen doğru oraya. Çünkü kazımam lazım oraya abi devam edeceğim orada. 2 tane küpü de orada bıraktım. İçinde Roma paraları var görüyorum ben çünkü onları Roma paralarının hepsini. Abi alana doğru girmeye başladım. Zaten o şimdi sabah saat kaçtı? 7-8 miydi neydi kalktım. Tabii herkes uyuyor hiç kimseye söylemeden böyle aldım hemen çantayı mantayı dedektörü arabayı attım. Çevirdim. Boş ver kardeşim bize küfür eden kendine küfür etmiştir ya. Biz her şeyi alınacak. Küfür eden etsin adam ya. Çok önemli değil bizim için. Biz doğruya doğru konuşuyoruz burada. Neyse çok önemli değil. Aynen dişlerden memnunum ya. Sanita'da yaptırdım. Sanita Diş Hastanesi'nde. 20 tane sirkonyum. Çok iyi ya. Ben dişlerim bazıları yoktu. Spor eskiden boks yaptım. Dişlerim kırıktı benim. Yaptırdım. Şimdi çok çok rahat ya. Güzel et yiyorum. Her şeyi yiyorum. Allah razı olsun. Abi sabah erkenden ben tabii arabaya bindim. Çalıştırdım arabayı gittim. Yok. O güzel şeyleri var ya. Orada bazı şeyler iğneleri vuruyorlar. Sen hiçbir şey hissetmiyorsun. Oho. Ağzını kırsalar hiç umurunda bile değil yani. Öyle diyeyim sana. Yaptırabilirsin. Bakabilirsin. Tavsiye ederim yani. Sanita Diş Hastanesi güzel. Orada ben yaptırdım dişlerimi. İstanbul'da. Neyse tabii abi ben sabah kalktım. Arabayı çalıştırdım. Sabah saat böyle 8 falan. 8-8.30. Çalıştırdım arabayı. Gittim ormanın oraya. Tabii arabayı park ettim. Arabayı park ettikten sonra da böyle 1,5 kilometre falan ormanın içine girmem lazım. Tabii gittim. Abi şimdi ormanda yürüyorum ama o sabahın sessizliğidir dedim herhalde. Yani fazla böyle hızlı da şey yapmıyorum. Abi arkamdan sağımdan solumdan böyle sanki bir şeyler koşmaya başladı dedim. Şimdi ormanda ben çok şey görüyorum. Ceylan görüyorum. Geyiğidir, meyiğidir. Burada Almanya'da bayağı var yani. Böyle güzel hayvanları görüyorum yani ormanda yürürken. Seslerini dinliyorum. Çünkü ormanda yürürken ben hiç kimse olmadığı için sesleri güzel dinlemeye çalışıyorum. Nereden ne sesler geliyor yani bilmem lazım. Bir şey de yaklaşsa bana bunu hissedebilmem lazım. Yani onun için ormanın derinliklerine doğru girmeye başladım. Şimdi o yıldırım düşmüş olan ağacı arıyorum. Ben o yıldırım düşmüş ağacı da böyle bir patika yol gibi bir yoldan gittim. Yıldırım düşmüş ağacın yanına geldim. Şimdi 2 tane küp orada. Ben bir tane daha küp var orada. Şimdi onu da kazıyıp alacaktım orada. Akşam oldu diye geri geldim. Abi kenara doğru geldim böyle. Tam dedim Allah Allah. Herhalde buraya dedim bir köpek polis falan şey geldi ya. Polis geliyor ya kardeşim. Gönder bana polis daha gel. Allah Allah. Neyse abi küpün kenarına doğru böyle kazımaya başlayınca tabii dedim kenardan yani bir değişik bir durum var yani. Şimdi arka tarafa doğru bakıyorum. Ağaç sallanmaya başladı. Ağacın üstünde yani hiç rüzgar esmeyen bir ormanda bir anda rüzgar esmeye başladı. Ya dedim bu normal değil yani. Eğer böyle bir durum varsa ben geri mi çıkayım, ileri mi gideyim oradan ne yapayım dedim yani. Yukarıdan aşağı bir ses gördüm böyle yani bir şey geliyor yukarıdan aşağı. Abi kafayı yukarı doğru böyle bir çevirdim. Bir dal herhalde rüzgar kırmış. Ucu böyle sivri. Abi anlık böyle kendimi geri atmasaydım yani beni kafadan aşağı buradan yaracaktı herhalde. Yani bana o vursa orada ben yere düşsem ölsem orada abi benim hiç kimsenin nerede olduğumu bilmiyor. Yani belki telefonumun GPS'inden ya da bir şeysinden beni gelip orada bulabilirlerdi. Bir tılsımlı hazine ha. Abi dedim bu şimdi benim önüme nasıl düştü buradan aşağı yani oradan aşağı ok gibi gelip direkt önüme saplandı. Dedim Allah Allah. Neyse şimdi bende de bir Karadeniz inadı var. İlla kazıyacağım yani oraya. Hala devam edeceğim oraya kardeşim. Git diyorlar sana gitmişsin. Gel diyorlar sana gelmişsin. Ne yapacağım ben şimdi? Ben tabii başladım orada kazımaya. Abi küpü buldum. Küpü kenara doğru çıkardım. Abi küpün içinden. Bilmiyorum. Şimdi kafanızda şöyle bir şey düşünün. Hani böyle bir sinek şeyler domatesleri de çok olur onlar.
Yani mesela domatesleri bir yerde bıraktığın zaman poşette içinden böyle çok ince ince böyle sinekler çıkar. Bilmiyorum. Var bir gören vardır. Abi küpün içinde sinekler çıktı yukarı doğru. Ben onları görünce böyle kendimi geri attım. Dedim ki bu ne ya? Nasıl? Yani küpün içinden sinek nasıl çıkabilir ya? Abi o sinekler yukarı doğru çıkınca böyle ben kendimi geri attım. O geri atarken kendimi sanki beni geldi biri böyle arkamdan saçlarımdan tuttu. Böyle geri doğru çekmeye başladı. Abi tüylerim diken diken oldu böyle var ya. Dedim aha ben ne oluyor dedim burada böyle. Kendime gelmeye çalıştım. O an anladım böyle. Dedim ki tamam. Burada durumlar hiç iyi değil. Anında çıkmam lazım buradan. Abi ben hemen oradan yani dedektörü, görüntüyü, bilmem neyi, çantayı hemen alıp sırtıma attım. Ben ama nasıl koşuyorum biliyor musun? Yani ben orayı bıraktım. Öyle bir koşuyorum ki hani derler ya ayakların götüne vuruyor kardeşim yani koşarken. Bana dal çarpaymış. Kafama odun vuruyormuş. Arabaya kadar 1,5 kilometreyi nasıl koştum bilmiyorum. Nefes nefese. Abi direkt arabanın önüne geldim. Bütün çantayı oraya attım. Bütün çantayı attım. Dedim ki ya ne oluyor Kubi bir kendine bir sakin ol bakayım. Bir kendi kendime diyorum ama kendimi sakin yapamıyorum yani. Böyle titriyorum. Abi çantayı mantayı oraya attım. Bir daha hemen açtım arabayı. Çantaları falan hepsini attım içine. Oturdum arabaya. Kontağı anahtarı taktım. Çalıştırdım arabayı. Abi debriyaja bastım. Arabayı vitese koydum. Kaldıramadım arabayı. Sol ayağım böyle titriyor. Böyle titriyor ayağım. Sol ayağımla arabayı kaldıramıyorum. Abi Allah Allah diyorum kendi kendime. Ben nasıl gideceğim buradan? Çalıştırıyorum bir de arabayı abi. Tam kaldıracağım böyle istop ediyor arabayı da. Çalıştırıyorum arabayı. Tam bir daha gideceğim böyle istop ediyor. Dedim Kubi sen abi böyle bir kendine sakin ol. Bir kendine gel. Derin bir nefes al. Trabzonluyum abi. Akçabatlı. Bir dedim böyle kendi kendine bir nefes al. Bir derin nefes al oğlum. Öleceksin arabanın içinde. Kendi kendime derim ha. Neyse abi ben arabayı hopladı. Yürüttüm yani böyle. Yola çıktım abi. Doğru eve. Kapının önüne geldim. Bütün çantayı mantayı aldım. Abi direkt balkona böyle attım. Kapıyı kilitledim. Dedim bir daha gitmiyorum aramaya. Abi o günden sonra benim yaşadıklarım yani böyle kısa ve üzerinden geçerek anlatayım size. Şimdi ben o gün çarpıldım ama ben çarpıldığımı anlamadım. Ben orada bir atak geçirdim herhalde. Ben önce dedim ki korktum. Ben çünkü bu normal bir şey değildi yani. Çünkü ilk çarpılmam oydu. Dedim Allah Allah ya. Şimdi o şeyi düşünüyorum kafamda. Akşam düşünüyorum. Yatıyorum kalkıyorum. Ertesi gün düşünüyorum. Yatıyorum kalkıyorum düşünüyorum. Oraya da gidemiyorum. Şimdi korkuyorum oradan abi. Ya öyle bir korkuyorum ki yani oranın yolundan bile geçmiyorum. Öyle düşün. Bazen oradan gitmek zorunda kalıyorum. O yoldan bile geçmiyorum. O kadar ki korktum orada. Abi dedim ki yani ben bir şekilde bunun üzerine 2 hafta olmuş abi. 2 haftadır yatıyorum kalkıyorum düşünüyorum. Yatıyorum kalkıyorum düşünüyorum ki orada ne oldu? Yani ben nasıl çarpıldım abi ya da çarpıldım mı gerçekten? Çarpıldığımı ben o güne kadar bilmiyordum. Yani ben çünkü nasıl diyeyim size çarpılmak kolay ama sana eğer hemen tesir ederse abi yamultur seni. Ama şimdi bunun iyisi var kötüsü var. Yani nasıl diyeyim sana bazı iyileri var mesela sahipleniyor seni. Seni yavaş yavaş ele geçirmeye çalışıyor. Yani yavaş yavaş derken bu 6 ayı bulur. Bir seneyi bulur. 1,5 seneyi bulur. Yani bu yavaş seni sahiplenir. Çünkü sana belli bir zamandan sonra istediklerini yaptırmaya çalışırlar. Belli bir zamandan sonra sana irkilmeler yaptırırlar. Çünkü biz buradayız ha. Bil. Bunu bil derler. Abi Almanya'da yaşıyorum. 10 yıldır buradayım. 10 yıldır Almanya'dayım. Almanya'da yaşıyorum. Abi ben geceleri uykumdan biraz uyanmaya başladım. Yani uyanmaya derken ben artık böyle gözümü açtığımda mutfakta kendimi bulmaya başladım. Yemek yiyorum. Halbuki ben kendi isteğimle beraber oraya gidip yemek yemiyorum abi. Bana söylenilene göre onlar beni kaldırıp oraya getiriyormuş.
onların tarafından oluyormuş falan filan. Tabii biz birinden beraber bir görüştük. Dediler ki böyle böyle sana 3 tane bulaşmış. Yani 3 tane seni ele geçirmiş. Yani ele geçirmiş değil ama yavaş yavaş ele geçirebilir. Bunların yakılması lazımmış. Tabii ben hemen gittim. Bunların belirli duası var. Daireye alıyorlar insanları. Ben sadece define işi yapıyorum. Bunu ben hobi olarak yapıyorum. Başka da bir şey yok çünkü hayatımın vazgeçilmezi yani. Yani bu alışkanlık bu iş. Define işleri. Ama şu çok yani ben çünkü bunları yaşadığım için biliyorum. Bunları yaşayan hani aç açın halinden anlamaz, tokun halini bilir hesabı. Yani bu benim yaşadıklarımı yaşayan insanlar ancak anlayabilir. Çünkü yaşamayana kemencenin dediği gibi çal gitsin o yandan, çal gelsin bu yandan. Hani onun için o zaman gittim. Abi 6 ay gittim. Yani 6 ay boyunca benim gitmediğim bir yere ben oraya gittikten sonra yani Trabzon'a geldim. Trabzon'da çok sağ olsun rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Çok güzel bir insan beni karşıladı. Beni çok güzel yüzlü bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin onu gerçekten. O beni düzeltti. Bana dedi ki bundan sonra dedi istediğin yere gir dedi. Sen dedi bir daha dedi korkmayacaksın. Ama ben o gün şunu anladım ki yani bu zamanlarda yani para önemli değil ya. Aslında para insanın başına büyük sıkıntılar getirir. Para insanı bir hırs uğruna hayatından eder. Mesela videonun başında açıkladığımız gibi iki arkadaşın bulduğu altın, başlarına getirdiği azap, ailelerine çektirdiği acı. Mesela çocuk parayı buldu, altını buldu. Altını eritti de sattı. Altını eritip sattığı halde arkadaşına para teklif etti. Arkadaşı almadı çünkü tılsımlı olduğunu arkadaşı da biliyordu. Ona da yapma demesine rağmen gitti çok güçlü arabalar aldı. Otobanlarda zikzaklar çizdi bilmem ne yaptı. Tırın altına girdi. İki arkadaşına da sebep oldu. Abi belden yukarı çocuklar yok. Yani tılsım insanları öyle bir hale sokar ki neydim değil ne olacağım da desen dünya seni kurtaramaz. 3 harflidir işte yani onları anlatıyorum. Onlar insanlara musallat olurlar. Çünkü bu musallatların çoğunu insanlar bilemez. Anlayamaz. Anlamamalıdır. Bazı insanların sürekli beyninde bir şeyler döner. Vesveseleri gelir. Kafalarda bir dünya dönüşmeleri başlar. Baş dönmesi başlar. Doktorlara gidersin. Doktor sana çare bulamaz. Derdini anlatamazsın. Edersin de edersin. Bu işin peşine harcarsın milyon. Ama sağlığın yine geri gelmiyor. Abi o zaman sen çarpılmışsındır demek. Yani bunun açık ve söylemesi demek bu. Ben çünkü bunu yaşadım. Ben o 6 ay süre zarfı içerisinde gezmediğim özel doktor, gitmediğim özel yer. Ya abi nereye kadar ya? Çok yani böyle ünlülerin doktoruna kadar gittim ki beni kontrol edin. Bana check-up yapın oğlum ben normal değilim. Yani kendimi kötü hissediyorum, psikolojik problemler yaşıyorum, bilmem neler, onlar bunlar derken ataklar ne oluyor abi? Yavaş yavaş sıyırmaya başlarsın. Sen çarpılmış olduğunu bilsen de bu sefer insanlar diyor ki kafayı yemiş. Ya bu sıyırmış kardeşim bunu yatırın deli hastanesine. Abi çözüm değil. İnsanların çoğu çarpılmış haberleri yok. Bak yemin ediyorum size ben bunu görmüş yaşamış bir insanım. Onun için ben bazen görüyorum mesela bir insan. Abi yardım etmek istiyorum mesela çoğu insana da yardım etmeye çalışıyorum. Yani bakıyorum böyle ilgilenmeye çalışıyorum. Abi herkes deli değildir. Bunların 3 harflerin sahiplenmiş olanları var. Çarpılmış olanları var. Var da var yani. Bunu anlatsam bunu dünyanın eski insanları anlatamamış. Yani ben bildiklerimi anlatıp sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Çünkü çok derin mevzular. Tılsımlarda bunlar çok önemli. Asıl önemli olan eğer ki hazineyi bulduysanız hazineyi çıkarmadan önce etrafındaki tılsımları falan var mı yok mu? Kontrol etmeyin ya. Bak zaten orası sana kendini belli eder. Sen zaten orada özellikle şuna dikkat etmeye çalışın. Bak son şeylerimi vermeye çalışırım böyle taktik bilgilerimi. Tılsımlı olsa da olmasa da abi define kazısı yaptığınız yerlerde kesinlikle işemeyin.
büyük abdest, küçük abdest, bilmem ne. Çünkü doğanın kanununda şu vardır. Abi sen doğada ne kadar çok hızlı yürürsen ya da ne kadar çok yürürsen kan dolaşımı ve yüksek basınç şeyleri oldukları için abi senin miden hızlı çalışır. Bağırsakların hızlı çalışır. Bu sefer ne olur? Sen dışkılamak zorunda kalırsın. Dışkılama ne abi? Dışkılamayı ben şöyle açıklayayım size. Çiş ihtiyacı ve büyük abdest ihtiyacı. Görünmek zorunda kalırsınız. 2 kilometre, 3 kilometre, 5 kilometre yürü. Benim işemem gelmedi diyen adam yalan konuşur abi. Anlatabiliyorum mu? Onun için bunlar çok önemli şeyler. Bunları gerçekten ben anlatmaya çalışıyorum. Ve söylemeye de çalışıyorum. Şuraya açayım. Tabi bunları anlatarak sizlerle beraber bilgi de vermeye çalışıyorum ki abi. Çünkü bilgilerinizi sizlere de bunları bilin ki yarın bir gün gittiğiniz yerlerde sıkıntı yaşamayın. Çünkü yaşayabileceğiniz sıkıntılar sizin peşinizden gelir. Yani onu hemen yaşamazsınız. Çünkü tılsım hazineyi buldum, aldım, gittim. Benim mesela bir kazıdığım bir yer vardı abi. Ben orada bütün bulduğum tılsım hazineleri bıraktım. Ve oranın tılsımını çözdükten sonra hazinelerini alabildik. Çünkü peşine geldiler abi. Peşine geldiklerini sen hissedebiliyorsun. Nasıl tepkimeleri verdiklerini sen anlayabiliyorsun. Huzursuz oluyorsun. Bazı yerlerde kötü hissediyorsun kendini. Yaşam tarzın değişiyor abi. Yaşam tarzın değişmeye başladı mı anla ki bir sıkıntı var bu işin içinde. Az önceki söylediğim gibi adamların hayatı. Adam 5 yıl öncesine kadar her şey normalde. 5 yıl boyunca hayatının 5 yılı çöpe gitti. Yani hayatının 5 yılını çöpe attı. Niye? Çünkü bir hazineyi almış. Hazineyi aldıktan sonra da başına sıkıntılar gelmeye başladı. Abi tılsımlı hazinelerin bazıları burada. Şimdi bu şekilde orayı anlatayım. Abi şimdi yorumlara bakacağım da yorumlar çok hızlı gidiyor abi. Gözümün gördüğünü cevaplamaya çalışıyorum. Cinler ne zaman defineyi sahiplenir? Abi şimdi şöyle söyleyeyim. Bunları oraya gömenler sahiplendirirler. Bunların bazı ritüelleri var. Mesela küptür, mesela lahittir ya da daha derin şeylerdir. Yani mesela 3-5 tane küptür bilmem nedir. Adam bunu gömecek 7 metrelik bir yere. Örnek veriyorum. Bunu oraya belirli bir toplum var. Bu toplumu oraya getirerek yani bu büyünün gücünü arttırabilmek için böyle o işlerle uğraşan kişileri oraya getirirler. Bu 3-4 günlük bir ritüeldir. Bu 3-4 günlük ritüel içerisinde eğer ki gerçekleştirebilirseler oraya o askerleri koyarlar. Abi eğer oraya onları koyduklarını kendileri görür. Çünkü onların içinde bazı hüddamlar vardır. Onlar onları görebiliyor abi. Onların göz perdesi kalkıyor. Dinimiz üzerinde de bazı ritüelleri ve kuralları vardır bu işlerin. Belirli bir zaman işte 1 ay mı 40 gün mü ne et yememek, süt içmemek falan. Yani ben bunları konuştuğum zaman diğer kitaplardaki ayetlerin de bazılarından beraber karıştırıyoruz mesela. Çünkü orada geçen ayetlerin bazıları mesela Tevrat'ta da var. İlk büyünün yapıldığı dönemlerde Tevrat zamanında işte başladı olmaya. Abi sonra izlerim, işe gidiyorum. Kolay gelsin. Allah'a emanet. Yani onun için onu oraya koyduktan sonra onun işi başlamıştır. Evet, çok yani onlar çok farklı. Yani bu ilimlerin hepsini saymaya kalkarsan aslında Yaşar Nuri Öztürk hocamın dediği gibi kafayı yersin abi. Yani evet, Yaşar Nuri Öztürk hocamızı da buradan analım. Allah rahmet eylesin. Evet, havas ilmi çok güçlü bir ilimdir. Yani bunu çoğu insan bilemez, çoğu insan yapamaz. Ya bu ilimlerin içerisinde arkadaşlar önemli olan ne? Bazı şeyleri yapabilmek. Abi din Sümerlerden çıktı diyorlar. Ya abi şimdi Sümerlere kadar gittiğin zaman gitti ta nereye? Mısır dönemine. Mısır döneminde de ne vardı abi? Adamlar putlara inanıyordular bilmem ne. Şimdi o konuya da değinelim. Şimdi oraya o kadar geri gittik. Abi taşa, güneşe. Şimdi o zaman da ben o adamların taşa, güneşe, her şeye taptığını gördüm. İzledim, tarihlerini okudum, baktım, inceledim. O zaman da yapılan gizemli geçitleri, o zaman da yapılan uyku
seyahatlerini, çünkü o zamanlarda yapılıyordu. En büyük uyku seyahatlerinin yapıldığı altın zırhlı odaları varmış. Bunların belki de çoğun insanlar bilmiyor. Ben mesela bir kitap buldum. İçerisinde İbranice yazıları vardı. İbranice yazılarla beraber büyünün nasıl yapıldığını gösteriyor ya kitap. Adamlar bunu hazine sandığından beraber gömmüşler. Abi kaç kişi tehdit etti bizi o şekilde. Yok kitabı bize vereceksiniz de, yok sizi öldürürüz de, bilmem nedir. Almanya devleti sahip gidip oradan alabilir. Yani biz e, çalıştığımız yerlerde şey. Çünkü çok derin mevzular. Aşırı derin, aşırı derin mevzular. Yani onun için durumlar biraz, yani define işlerinde biraz, yani korkutucu bir durum ama aslında korkutucu bir durum değil. Niye? Çünkü işini bilerek yapan insanların çoğu sonuca güzel erer. İşini bilmeden karmaşık bir şekilde iş yapmaya çalışanların hepsinin kafasını karıştırırlar. Karıştırır. Çorbaya çevirir senin kafanı. Döner gidersin eve. Abi gene bir şey bulamadım. Yani o kadar uğraştım kazıdım. Yine bir şey bulamadım dersin. Doğru mu abi? Doğru. Ben bunun için çoğu abonemle beraber konuşuyorum. Yani ben sadece burada yayınlar yapmıyorum. Bazen kendi Instagram üzerinden de grup var orada bizim. 120 kişilik bir ekip. Oradaki saygıdeğer insana oraya da katılabilirsiniz arkadaşlar. Orada bir define ustası grubumuz var. Benim orada yaptığım canlı yayınlara da katılanlar var mesela. Orada da konuşuyoruz bu konuları. Yani bu konular konuşuldukça, bilgi paylaştıkça bunların hepsi derin mevzular ve konuşularak anlaşılabilecek mevzular. Çünkü çoğu sıkıntılı abi. Yani bulanların da bazıları sıkıntı yaşadı. Onun için eyvallah, teşekkür ederim, sağ olasın. Yayına hoş geldiniz. Arkadaşlar define cinleri hakkında, tılsımlı defineler hakkında bilgileri vermeye çalıştık. Vermeye de devam edeceğiz. Bu konular hakkında gelen yorumları, gelen soruların hepsini ben not alarak, hepsini yayın yaparak sizlere anlatmaya çalışıyorum. Çünkü konuşarak bunları size net, canlı bir şekilde anlatmak benim için de güzel oluyor. Çünkü sizleri de o şekilde bilgilendirmiş oluyorum. Bilmeyen arkadaşlar da tekrar yayını izleyerek bakabilirler. Neler konuştuk, neler yaptık, hani hangi konuların üzerinden geçtik. Eyvallah, teşekkür ederim abi, sağ olasın. İnşallah daha güzel yayınlarda görüşürüz. Evet, bilinçsiz şekilde yapılan işler zaten iş değil. Aynı. Mesela Seyit Eray Kaba'nın söylediği gibi Almanya'da aramak suç değil. Herhangi bir şekilde. Yani bunun kanunları var. Mesela toprak yüzeyi var. Derinlik olarak var. Almanya'nın kanununa göre ben bunu söyleyeyim. Metal dedektörlerde yüzeysel dedektörler vardır ve derin dedektörler vardır. Bunları hiçbir zaman karıştırmayalım. Yüzeysel dedektörlerle, yani yüzeysel dedektör dediğimiz abi 30 santimden 50 santim arasında alabilen dedektörlerle beraber Almanya'nın belirli eyaletlerinde, mesela Türkiye üzerinden göstereyim, İç Anadolu'da, Karadeniz bölgesi gibi düşünün. Almanya'nın da bazı bölgeleri var mesela. Aramaya sahip olabileceğiniz bölgeleri var. Benim şu anda olduğum bölge güney bölgesi. Yani ben şu anda Avusturya'ya bir 100 kilometre, İsviçre'ye 150 kilometre bir aradayım. Tam o aradayım ben böyle. Bazen İsviçre'ye gidiyorum, bazen Avusturya'ya gidiyorum. Ama Almanya'nın içerisindeyim şu anda. Almanya'yla beraber çalışıyorum. Ve buradaki yetkililerle beraber de bağlantılıyım. Yani bu bağlantının içerisinde Türkiye hariç, çünkü Türkiye ile beraber bir bağlantım yok. Türkiye'de değilim ve Türkiye'de yaşamıyorum. Son 10 yıldır şu anda Almanya'dayım. Burada bulduğumuz hazinelerin çoğu Roma dönemlerinde ve 2. Dünya Savaşları'nda arkadaşlar benim yaptığım araştırmalar var. 2. Dünya Savaşı'nda nerelerde neler yapılmış. Bazı mesela gruplar var burada Almanya'da. Onlara öncülük yaparak onlarla beraber yeraltı görüntüleme sistemlerinden arkadaşlar. Gruntek A2 serisi, GR3 Plus, Model 15 alan taramayla beraber gittiğimiz yerlerde etkileşim olan yerleri arkadaşlar ben tespit ederek onlara söylüyorum. Onlar orada mesela bazı zaman bir aylık çalışmalar, bazı zaman mesela 15-20 günlük çalışmalar, kazılar yapılıyor. Onlar profesyonel kazılar oluyor. Yani benim gittiğim yerler biraz daha hiç kimsenin uğramadığı yerler. Mesela benim savaş üzerine bulunabilecek yerler var. Mesela bunları devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Çünkü burada eğer ki kanun üzerinden bir şey yapmazsanız Türkiye gibi de yani hemen hemen burası. Ama burada
Elinizde kağıdınız varsa hiçbir sıkıntı yok. Yani benim bak belgem var, ben bunu yapabilirim diyebilirseniz bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama ya aslında definede hiçbir sıkıntı yok. Bunun hepsini zaten herkes arayıp zaten her şeyi yapabilir. Kimsenin ne yaptığını Allah görüyor yukarıdan yani. Onu demek isterim. Anlatabiliyor muyum? Onun için yaptığınız işte aslında kendi sağlığınız çok önemli. Bir, sağlığın, sıhhatin ve geleceğin. Yani senin için zaten yaşam tarzın bu. Hani nedir? Define bir alışkanlıktır. Bunu zaten kolay kolay bırakamazsın. Çünkü başlayan insanlar kolay kolay bırakamıyor. Bu işler içinde bulanlar her zaman zaten hiçbir şey bulamam derler. Hiçbir şey bulamadım. Ben şimdiye kadar hiçbir şey bulamadım. Bulanlar hep bunu söyler. Bulamayanların hepsi de abi orada şunu buldum, burada bunu buldum. Şurada şunu çıkardım, şunu 1 milyona sattım, 5 milyona sattım. Hep derler yani. Abi definelerde hiç cin gördüm mü? Cin ben görmedim ama gören kişiden dinledim. Nasıl bir şey olduğunu. Abi bazıları mesela nasıl söyleyeyim sana? Koç kafalı insanlar. Köpek kafalı insanlar. Yarısı insan yarısı hayvan. Yani onlar biraz daha böyle değişik şeyler. Hayvan insan karışımı daha çok olan şeylermiş. Yani benim duyduğum kadarıyla. Yani çünkü bunlar biraz değişik de mevzular. Yani bakalım hayırlısı. Yani her şey hayırlısı diyelim. Yani ben çünkü fazla da görmek istemiyorum. Çünkü ben o şekilde hissederim, duyarım. Varsa bir sıkıntı orada hemen çıkar giderim yani. Onun için başka da aramam. Yani çünkü sıkıntılı bölgeleri varsa sıkıntılı bölgelere ben gitmek istemem abi. Niye gideyim ki? Çünkü benim sağlığım benim her şeyim. Ben şimdi sağlığımı kaybetmek için gidip orada tılsımlı defineyi çıkarırken çarpılmamın ne anlamı var? Ben zaten 3-4 kere çarpılmışım abi. Nasıl çarpıldığını, ne yapıldığını ben zaten profesyonel üstünde yaşayarak öğrendim. Yani onun için çünkü hayat her şeyi insana gösterebilir. Ben buradan sadece tavsiye veriyorum. Ben kimseye onu yap, bunu yap ya da şöyle yap, böyle yap demiyorum. Yani bu işlerin de bir sorumluluğu, yani başka bir şeylerin olduğunu bilmeniz gerekir abi. Çünkü ben değil sen yaşarsın problem. Çarpılırsın, derdine derman ararsın. Bir de şöyle bir şey var abi. Yani istediğin kadar duayı bil. İstediğin kadar. Yani bir hüddamın ondan savaşabileceği gibi sen onlarla beraber savaşamazsın. Yani sen onlara laf geçiremezsin. Sen onları yönlendiremezsin. Abi onlar seni yönlendirir. Ben de anlamıyorum nasıl olduğunu. Yani ben de diyorum ben o kadar şeye hakim olduğum sürece ben en az 3-4 kere 5 kere çarpıldım ben bu işin içerisinde. Yaşadım. Çünkü ben bu işten pes etmek istemedim. Çünkü abi ne zaman pes edersen o zaman yenilirsin. Korkarsan o kadar daha çok yenilirsin. Yani bunların en çok sevdiği şeyler zaten korku. Çünkü o tarz insanları korkuturlar. Mesela bazıları böyle böyle yapar, korkar, şey yapar. Kendini korumaya çalışırlar. Aslında o kendini koruma şeysi değil. Onları gördüğü kötülük ya da o tarz onu çok korkutuyor. Ya da duyduğu sesler, kafasında dönen kurgular, kafasında dönen problemler. Yani bunlar gerçekten çok önemli şeyler arkadaşlar. Yani bunları es geçip bir kenara koyuyoruz ama yani çok önemli şeyler. Senin orada ufak bir korkun demek ya da senin orada sen korkunu kumanda edemeyi bastırdığın anda daha büyük problem yaşarsın. Kral layitlerde tılsım bulur mu? Bir yerlerde köy açsak yamulur muyuz? Abi bilmediğin şekilde eğer yaparsan yamulabilirsin. Bak ne diyorum. Tılsımlısı da var. En çok mezarlarda tılsımları var. En çok mezarlarda. Yani bir mezar. Ben çünkü bir tane mezar alanı buldum. Bu mezar alanında ben kazı yaptım. Bu kazı yaptığım yerde aşağı yukarı 73 tane yer kazıdım. Yani 73 tane yerin aşağı yukarı bazıları 1,5 metre, bazıları yarım metre, bazıları 1 metre, bazıları yıkılmış sonradan kazıdım ben oraları. Ama orada yaşadığım sıkıntılar yani insan bilse de yani sen orada 3 harflerin olduğunu bilsen de ister istemez psikolojik bir baskı yiyorsun ya. Tamam ses geldi ha baktım oraya. Oradan bir ses geldi. Şurada kim konuşuyor lan diyorsun.
Ne oluyor? Sen tabi bilirsin ama orada bir şeylerin olduğunu, ama yine de korkuyorsun abi. Ben yine de korkuyordum. Ve o bir aylık çalışma, bir ay mı, 1,5 ay mı, belki de 2 ay falan çalışıyorduk orada. O korku seni ister istemez el altına geçirmeye başladı. Yani geçirmeye başlıyor. Abi kendini korkmaya koşullarsan işte onu kontrol altına alamıyorsun. Yani ilk zamanlar ben alamadım. Öyle söylüyorum. Çünkü bayağı sıkıntı yaşadım ben o konularda. Yani şu anki kafamla beraber diyorum kendi kendime, yani normal değil ama abi elinde değil. Yok abi elinde değil yani. Ne kadar da kendini korkutmamaya çalışırsan çalış, gerçekten elinde değil yani. Bunu bir destek tedavi almadan hiçbir şekilde yapamazsın. Trabzon'daki evimizin maçının dibinde bir köşesi görünüyor. O yüzden sordum, açık. Trabzon'da neresi? Ben de Trabzonluyum. Abi olabilir. Niye olabilir? Ya şöyle söyleyeyim. Bak bizim eski Trabzon'da ben Trabzonluyum. Kendim de Trabzonluyum. Bu eski dönemlerde orada Rum dönemi yaşamış. Abi İç Anadolu'ya doğru gelirsin, Roma dönemine girirsin, ondan sonra Ege'ye doğru gidiyorsun, Yunan dönemine girirsin. Yani var da var bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde, yani nereden baksan kaç 3-4, yani bu 4 mezhebe sahip olan insanların çoğu gelip gitti, yani yaşadılar. Aleykümselam, yayına hoş geldiniz. Yani bu insanların bu dönemlerde yaşadıkları bilgiler, o dönemlerde yaşadıkları anılar, yani bunların hepsine gel geçelim şimdi Rum dönemine hadi. Madem açtık konu, çünkü bizim Trabzon'da çok Rum hazinesi var. Ben de biliyorum mesela. Ben çok mesela bazı yerlere gibi ben 10 senedir falan bu işin içindeyim. 10 yıldır da Almanya'da yaşıyorum. Gidip gördüğüm yerlerin hepsinde neyi ben fark ettim biliyor musunuz arkadaşlar? Normal mezarlığın içine eski Rum dönemindeki insanların Müslümanlar mezarlığa zarar vermiyor diyerek mezar yaparak hazinelerini gömüp gittiler. Şimdi gidip şimdi mezarları kazımayın da ben şimdi söylüyorum. Mezar başlıklarında 1611 tarihinin öncesinde, 1600'den bahsediyorum. Burayı iyi anlayın. Aleykümselam, Giresun'a buradan selam olsun. 1600 dönemine buradan eskiden gittiğiniz zaman abi, o zamandaki o zamandaki insanların çoğu abi Rum gidecek abi, kaçacak, çünkü Müslümanlık fethetmiş oraya. Müslümanlık fethettiği zaman ne olacak abi, soruyor sana Müslüman mısın değil misin? Çoğunu kılıçtan geçirdiler. Çoğunu şeyden geçirdiler. İstemeyerek bile, ben çok insanlarla beraber konuştum. İstemeyerek bile şehadet getirip Müslüman olan insanlar tanıyorum. Ailesinden gelmiş. Bizim orada yaşayan insanlar, bak Laz diyen taraf. O taraflar. Mesela Gürcü tarafından gelip bu taraflarda yaşayan. Çoğu zaten Gürcü tarafına sürülmüş. Gürcü tarafını şey yapmışlar. Oradan yukarı doğru çıktığın zaman Kafkas'a. Oradan yukarı doğru çıktığın zaman abi bizim şeyin adı neydi ya? Onun da şeysi. Yani değişik zamanlar. Bu zamanların hepsinde ne oldu? Tabii insanların hepsini aldılar, getirdiler. Müslüman mısın? Müslümanım. Geç bu tarafa. Müslüman mısın? Müslümanım. Geç bu tarafa. Adamın var altını, hazinesi, her şeyi. Nasıl alıp gidecek şimdi bunu buradan? Abi ülke kılıç altında. Düşün, fethediliyorsun abi. Toplar, bombalar, kırılıyor ortalık. Anlatabilirim mi? Onun için ne yaptı adam? Baktı lan, Müslümanlar mezarlıklara dokunmaylar. Camiye de dokunmaylar. Abi o cami senin, bu cami benim. Hemen atladı o camiye, bu camiye. Hemen ondan sonra da ne oldu? Gitti onları mezarlık haline getirdiler. Bazıları büyük olanlar, o zamanın mesela şimdi nesi diyeyim? Varlıklı insanı. Bu zamanın varlıklı insanı ne diyeyim sana? Bu zamanın varlıklı insanı ne yaptı abi? Bütün malımı ben gömeceğim şimdi. Nasıl gömerim abi? Abi bir tane oda yapıyorum. Odanın içerisine bütün hazinemi koyuyorum. Hazineyi oraya koyduktan sonra da abi gidiyorum üstüne cami yaptırıyorum. Param var. Müslüman camiyi kırar mı abi? Kırmaz. Müslüman camiye zarar verir mi abi? Vermez. Gel gelelim altına. Altında ne var buranın? Altında altın var abi. Ha.
o zamanın insanların düşündüğü taktikleri söylüyorum. Var mıydı? Vardı. Çıkarıldı mı? Çıkarıldı. Gördüm mü? Gördüm abi. Söylüyorum. Çünkü yani o zamanın insanlarla, şimdi Hristiyanlık döneminde yaşayan bir insanlarla beraber ya da farklı bir dönemde yaşayan bir insanlarla beraber Müslümanlığı yan yana getirdiğiniz zaman din farkı oluyor. Din farkı olduğu zaman abi onun inancı başka, senin inancın başka. Aynı yerde olur mu? Yok. O adamı yakıp kül ediyor. Seninki mezara gömüyor abi. Mezarda da bekletiyor. Başına da rahmet okuyor. Ondan sonra devam ediyor. Büyük mezarlıkların hepsine girdiğimiz zaman abi ne oluyor? Büyük mezarlıkların içinde kim? Ailesinin olduğu yeri bilen. Bir de şu var. Savaş dönemindeki olan yerlerde. İkinci. Yani bu hadi Yunan dönemini diyelim. Hadi Roma dönemini diyelim. Hadi Bizans dönemini diyelim. Hadi oradan da geçelim. Abi hepsine cevap veriyorum. Bir dakika hemen hepsini okuyacağım. Yorumların hepsine bakmaya çalışacağım. Çok hızlı geçti yorumlar. O dönemlerdeki insanların hepsi bir şekilde bu topraklarda yaşamıştır. O toprakları da bir de onların bazılarının toplu şekilde askerlerinin gömüldüğü yerler var. Toplu şekilde savaşlarda ölen insanların gömüldüğü yerler var. Ne oldu? Üstüne taş çekildi, toprak çekildi abi, kapatıldı. Ondan sonra oralar mezarlık halinde geldi. Ne oldu bizim insanımız, ne oldu abi? Türkiye dümdüz olduktan sonra abi gitti mezarlığın üstüne evini kurdu. Evi kurduktan sonra abi ne oluyor? Evin içinde huzursuzluk, evin içinde delirmeler, evin içinde kafayı yemeler, aile arasında huzursuzluklar, aileler birbirini vurmalar, birbirine zıt geçirmeler, birbirini kışkırtmalar, birbirine silahlarla saldırmalar derken insanlıkların hepsi ayrılmaya başladı bir yana. Abi varsa konuşmalarımda ya yanlış bir şey söyleyin. Bunların hepsini görüyoruz. Yani gördüğümüz şeyler bunlar. Enver Paşa söyle bakayım. Cevap verir. Aleykümselam. Yayına hoş geldiniz. Onun için bunlar çok önemli şeyler. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani bunlar üç harflidir deyip geçmemek lazım. Define cinleridir deyip geçmemek lazım. Bazı define cinleri var. Yani adamın 7 sülalesini bile çok fena yapar yani. Aleykümselam. Yayına hoş geldiniz. Onun için bu şekilde bazı bilgileri vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Kanalda da anlatmaya çalışıyorum. Zaten önceki kazı yaptığımız bölgelerin üst tarafına doğru çıktım. Videosu şu anda zaten yükleniyor. Yarın kanalda olur büyük ihtimal. Kanalı takip etmeyi, videoları beğenmeyi unutmayın. Canlı yayınlar zaten yapıyorum. Çünkü Instagram üzerinden anketler yapıyorum ve anketlerde hangi yayınlar yapalım? Hangi mesela dedektör kullanımı olsun, dedektör üzerinde olsun, kullandığımız dedektörlerde hangileri kullanıyoruz ve neler yapıyoruz diye hepsini bilgilendirmeye çalışıyorum ve insanlara da bilgi vermeye çalışıyorum bu işleri üzerinde. Çünkü biz bu işin içerisindeyiz. Sen gider mesela ofisinde çalışırken biz dağda bayırda aramalar yapıyoruz ve orada biz bilgiler ediniyoruz. Çünkü arazide sürekli bilgi edinilir. Çünkü arazinin neresine bakarsan bak seni her yerinde bir bilgi taşır. Yani çünkü düşünmek zorundasın, bulmak zorundasın, bakmak zorundasın. Yani bunlar senin aceleye gelir mi? Aceleye gelecek işler değil bunlar. Bunlar güzel kafayla beraber yapılacak. Yani böyle düşünülerek, taşınılarak. Çünkü bazı yerler vardır. Tuzaklı yerler var. Tuzaklı yerlerde ezilip ölenler var. Taşların arasında kalanlar var. Tuzaklı hazineleri çıkarırken üstüne taş gelen arkadaşlar var. Ölenler var. Yani bunlar için bilgilendirmeye de çalışıyoruz. Çünkü eğer bu işi yapacak olanlar varsa aklı selim olsun, acele etmesin. Acele eden ecele gider. Bunu buradan söyleyeyim. En ufak bir hatada yok olursun. Şuradan aşağı doğru yavaş yavaş geleyim. Abicim. Abi biz kucaklı da yukarıda bir yere eyvallah. Kanala hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Seni en çok şaşırtan define hangisi oldu? Beni en çok şaşırtan define o 2 tane küp buldum. 137 tane Roma parası çıktı içerisinden. Ve ondan sonraki bulduğum küpte çarpıldığım an oldu. Beni en çok şaşırtan. En çok sevindiğim de bir tane küp bulmuştum. İçerisi full altın doluydu. Yani ağzına kadar altın doluydu. Bir de en çok onda sevinmiştim. Enver Paşa,
Tılsım nasıl çözeceğiz? Cihazlar girince bozuluyor. Bak orası sıkıntı. Ben oraları da şey yaptım. Yaşadım ben birkaç kere. Abi ben bir yere de gittim aynı o şekilde. Abi profesyonel şekilde kullandığım cihazı koyuyorum bir yere abi. Makine kafayı yiyor. Araştırdım, konuştum. Arkadaşlarımla beraber iletişime geçtim. Hani dedim ki yani tamam hadi tılsım olsun. Ama bu dalgayı veren ne? Abi yukarılarına baktık, aşağısına baktık. Bazı yerleri var magnetik alanı çok oranın. Yani magnetik alanı çok demek ne demek? Şöyle düşün. Bir yüzme havuzu, mesela bir evin yüzme havuzu vardır mesela. Bir oda kadar diyelim. Tamam mı? Bir oda kadar bir yeri sen kazıyacaksın ama kazamadan önce de oraya bir şey düşmüş. Böyle metalimsi bir şey. Örnek veriyorum 3 metre altında veya 4 metre altında mineral oluşmuş. Yani bu mineral böyle duvar çarparsa etrafında büyük dalgalanma yaratabilir. Çünkü mineral elektrik tarzı bir şey değil. Yani elektrik dalgası gibi düşün. Böyle hani şok tabancası olur ya böyle vurup gider. Öyle düşün. Öyle yerlerde eğer kullandığım makinelerde aleykümselam abi hoş geldin yayına. Öyle yerlerde eğer ki problem yaşarsan makine ne kullanıyorsun bilmiyorum ama derinlik ayarını bir kademe düşür. Ya da birkaç kademe düşür. Eğer yapacaksanız. Aleykümselam yayına hoş geldiniz. Derinlik ayarını düşürseniz aleykümselam abi yayına hoş geldiniz. Derinlik ayarını düşürürseniz o şekilde problem yaşamayabilirsin. Mayın tarama, gradyometre hepsi bozuluyor. Makinelerde sıkıntı yok usta. Biliyorum illaki biliyorumdur. Belki tılsımlı bir yer olabilir. Olabilir abi her şey olabilir. Ben bak tılsımlı bir yerde ben onu sonradan tabii şey yaptım aklımda ama abi gidiyorum pointer takılıyor. Tırrrr. Dedim bozuluyor herhalde. Abi bir daha gittim bozuluyor. Yani bozuluyor derken takılıp kalıyor makine abi. Vuruyorum yok vuruyorum. En son sinirlendim. Abi koydum onu taşın üstüne taşı kaldırdım bir vurdum üstüne. Kırdım onu. Allah Allah dedim yani bu nasıl olur. Ben bu sefer şeye gittim. Hani dedim ki ben bu ayarları biraz daha tam olarak çözeyim. Ondan sonra bir daha bakayım yani. Ne? Ben bunu şimdi makine sürekli ayar bozuyor orada. Tabii ilk zamanlarda kullandığım makinelerde biraz yaşadım o problemi. Çünkü mineral bazı makinelerde şimdi ben o problemi çözmem şöyle oldu. İlk başta GR3 Plus kullandım. GR3 Plus'ın yeraltı görüntülemesini kullanıp canlı taramasında onu çözdüm. Ondan sonra da A2 serisi çıktı. Gruntech A2 serisini satın aldım ve onu da ben şimdiye kadar bak o kadar dedektör kullandım. Hepsinde parazit yaşadım. Gruntech A2'yi kullandım. Parazit yok abi. Şu an şöyle söyleyeyim. Şimdi parazit yok derken yalan konuşmuştu olmuyor. Bazı yerlerde makineyi yere bıraktığım zaman kaç dakika? 1 dakika mı? 1,5 dakika falan eğer bir yerin üzerinde bırakırsam onu orada dalgalanma oluyor. Normal midir? Eğer ki 1-2 kez dalgalanma olursa normal. Ama makine takılıp kalıyorsa abi hani mesela tıt ya da takıldı kaldı makine. O zaman problem abi. O zaman derinlik ayarı düşüreceksin. Bir de öyle denemeye çalışacaksın ama ben o işi A2 ile beraber çözdüm. Çok profesyonel bir makine. Yani hem yeraltı görüntüleme yapabiliyorum ondan hem yeraltı görüntüleme yapabiliyorum ondan hem de dedektör moduna takarak dedektör olarak da kullanabiliyorum onu. Aleykümselam yayına hoş geldiniz. Kanala abone olup beni takip edebilirsiniz. Define çıkarıyoruz ve bazı bilgileri vermeye çalışıyorum. Hayatımdan yaşadığım, ilgilendiğim tarzı. Aleykümselam yayına hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şu anda zaten 80 dakikadır yayındayız. Teşekkürler. Yani bu konuları ben ele alarak arkadaşlar sizlerle beraber paylaşmaya çalışıyorum ve bilgilendirmeye çalışıyorum. Bu aralar biraz fazla canlı yayın yapmaya başladık. Aslında sizin için de iyi. Çünkü bilgilendirme videoları iyi oluyor. Hem siz bilgilenmiş oluyorsunuz hem de biz de arazide yaşadığımız hem anılarımızı hem de yaşadığımız anılardan çıkardığımız dersleri sizlerle beraber paylaşıyoruz. Sor abi. Son soruları alayım. Ondan sonra da yavaş yavaş ben uzayayım.
Bir dahaki canlı yayında ya da yarınki paylaşılacak olan videoyu takip etmeyi unutmayın. Çok güzel eserler çıktı oradan. Orada biraz şüpheli, bayağı şaibeli bir yer yani. Ben o yarın paylaşacağım videodaki büyük taşları o insanlar oraya nasıl getirip koydular? Oraların altından nasıl tünel yapabildiler? Ve şu an çıkan hazineler biraz da eşkıya zamanını da belli ediyor gibi görünüyor ama yarın videoya bakın. Videoya yorum yapmayı da unutmayın. Define suç değil mi? İşini bilerek ve kontrollü bir şekilde yaparsan suç değil. Niye suç olsun? Sonuçta kanun var, nizam var, kural var. Ben define hiç bulmadım. Hiç bulamadım. Ya da kanala girip bakabilirsin. Evet abi, sorunuz varsa sorularınızı hemen cevaplayayım. Tıkır tıkır. Çünkü define işlerinde biraz sıkıntılı şeyler de var. Rum eşkıya mağarasında bir de ayrı bir oda var. Ama zemin 50 santimin altında. Enver Paşa, bak ben öyle bir yerde Trabzon'da gördüm. Trabzon'da gördüğüm yerde bir mağaranın içine giriyoruz. Bir mağaranın içinden bir odaya giriş var. Odaya girerken böyle 1 metrelik bir kapı var. 1 metrelik bir kapı var. O kapının da altından eğilerek geçmen lazım. Anlattığım eğer oysa ben sana şimdi onun ne şekilde çözebileceğini söyleyeyim buradan. Eğilerek girmen lazım oradan. Abi eğilerek girdik oradan, yukarı doğru çıktık. Böyle dedim, Allah Allah. Bu kapıyı dedim adamlar niye şimdi boy seviyesinde yapmadılar da biz buradan eğilerek geçeriz buradan ya. Niye dedim öyle bir şey yaptılar? Eskiden dediler buranın kralı burada oturuyordu ve ona sen boyun eğerek girmen lazım. Boyun eğmeden oraya girmek isteyen insan bile mecburiyetten boyun eğerek giriyor oraya. Orada bir oda. Eğer o odada hala bir şeyleri varsa kapının hemen sol tarafına, hala şimdi içeri girdin ya böyle. Kapının hemen sol tarafına ya da sağ tarafına kalıyor orası. Abi de bir karış. Böyle bir karış koy. Hemen oraya bak. Kapının bir de sol tarafına bir karış koyuyorsun böyle ya da 2 karış koyuyorsun, hemen orasına bakıyorsun. Bir de tam karşıda böyle kapıya eğil, böyle tam düzlemesine. O zaman insanlar öyle bir düzenek yapıyordu ki şu andaki geometri bile hala onları çözemedi. Yani nasıl bir yaşam tarzı ya da nasıl bir simetrik ölçüm, abi ben hayret ediyorum yani ya. O zamandaki işçilik, bu göz nizamı mıdır? Nasıldır yani? Evet, aynen öyle. Cihaz önerisi alabilir miyim? Biraz önce bahsettiğin A2 cihaz nasıl? Benim kullandığım şu anda A2 serisi. Grundtech A2 serisi. Şöyle söyleyeyim. Ben hani ilk satın aldığımda biraz karışık geldi bana. Hani nasıl kullanacağım bunları, hem yeraltı görüntüleme yapıyorsun hem dedektör modunda kullanıyorsun. Yeraltı görüntülemede 20 metreye kadar görüntüleme alıyorsun onda. Yalnız GR3 Plus var. O da aynı firmanın ürettiği bir yeraltı görüntüleme. Ben ikisini de kullandım. Önce GR3'ü kullandım. GR3'te 7 metre görüntüleme alabiliyorsun. Yani böyle ilk kullanan insanlar için biraz daha ideal. Ama hani ben profesyonel moda geçtim kardeşim, ben profesyonel olarak çalışmak istiyorum dersen A2'yi tavsiye ederim. Yani hem yeraltı görüntüleme alıp da hem de yanında bir daha dedektör almana gerek kalmaz. Yani çünkü ikisi bir arada kombinasyon olarak geliyor. Sadece başlığını değiştiriyorsun. Yeraltı görüntülemede 20 metreye kadar görüntü alabiliyorsun. Metal dedektörde de aşağı yukarı 1,5 metreye kadar inişi var. Artık gelişmiş aramalarında daha detaylı aramaları da yapabiliyorsun. Mesela nugget altınlar olsun ya da diğer şeyler olsun. Parçalar olsun. Yani çok geliştirilmiş bir cihaz yapmışlar. Ben onu kullanıyorum şu anda. Model 15 güvenilir bir marka mı? Bende iyi çalışıyor. Kazıyorum ama bir şey alamıyorum. Çoğu yerde dönüyor. Cahit Gündoğan. Abi ben sana şimdi bir tavsiye vereyim. O tavsiyemi yap. O eğer faydasını da görürsen bana dua et abi. Ne iş yapıyorsun abi? Şimdi yorumlardan da geri aşağıdan ben bayağı bir gerideyim yani. Okuya gelirim abi. Kusura bakmayın. Çünkü çok yorum geldi. Ben direkt anlatayım da abi, sen yaparsan yazarsın. Abi Model 15'te ben ilk kullandığım zamanlarda, ondan önce ben bir çubuk kullanıyordum. Çubukta alamadığım verimi ben Model 15'te aldım. Niye? Ben abi bir ay boyunca sadece pazar günü böyle bir toprak yapısı buldum. Bu toprağı siz de bulabilirsiniz. Ormanlarda daha çok oluyor. Kayalıklarda. Kayalıklara rüzgar vurarak kum topluyor bir yere abi. O belirli bir zaman sonra üstünde
nasıl diyeyim size, böyle yosunla beraber bir toprak oluşuyor. O toprağı kaz abi, böyle yumuşak kum haline gelen bir toprak olacak o. Abi her pazar günü git 10 dakika ayağını o toprağa sok. 10 dakika abi, başka da değil, 10 dakika 15 dakika keyfine göre biraz telefonda takıl. 10 dakika aslında takılmasan da daha iyi olur. Elinde hiçbir elektronik eşya olmasın. Üstünde bir şey, nasıl diyeyim sana, böyle metalimsi kulaklıktır bilmem nedir, sana elektrik verebilecek hiçbir şey olmasın. Koy kenara abi. Otur taşın üstünde, toprağa koy ayaklarını abi. 10 dakika. Hem doğayla beraber böyle göz göze gel. Hem kafanı dinle. 10 dakika abi. Bir ay boyunca eline şeyi alma. Model 15'i. Bir ay boyunca bunu yap. Abi akşamları da rahat uyursun. Bana da dua edersin. Unutma bunu bak. Şimdi yeraltı görüntülemedeki birinci seferdeki, ikinci seferdeki, üçüncü seferdeki değişik. Bunun sebebi nedir? Abi görüntüyü 30'ar santim aralıklarla beraber atmadığın zaman sen puzzle dediğimiz, yani her şeyi bir araya getirdiğimiz bir oyun var ya, böyle tık 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 tık. Onu sen bir araya getiremediğin için her şeyinde farklı çıkar. Eğer ki ilk çektiğin görüntülemeye göre aynı santimetrelerle beraber gidersen aynı görüntüyü rahatlıkla beraber alacağını kendin de görebilirsin abi. Dene, onu da bana yaz, ona da bakalım abi. Bir site sandığı kaldı. Bakalım inşallah. İnşallah. Onu da şey yapacağız. Zaten nerede olduğu belli de. Kolay kolay kimse yanaşamıyor. Ki bu. Ah. Diyeceğim bir şeyler ama canlı yayında olmuyor. Abi. Mesela diye. Altını bulmuş tarlada. Abi 2 ton altın. 2 ton altın az bir şey değil yani. 2 ton altın dediğin zaman yani bir tabut ağırlığında bir şey değilsin yani sen. Anlatabilirim mi sana? Yani bildiğin bir insan tabutu kadar bir altın dökümü değilsin yani. Büyük bir altın. Abi 2 ton. Bah. Deli bir şey yani. Kapı var abi, mağaradan şeye geçiş yok. Ha. O zaman doldurdular orayı. İçerisine böyle vur bakayım, ses gelin. Bak o kenarlarına böyle git, çekişle beraber. Tak 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 tak. Vura vura git. Boşluk olan yerde dur. Aleykümselam abi, yayına hoş geldiniz. Abi sen ne diyorsun bu işe? Hangi işe? O ben işte o işe bir şey diyemem. 2 ton o, yani deli para. Of. Üf. Hakikaten büyük para yani. Öyle az para da değil yani. Abi Mersin'in üniversite Potuk yerleşiminde 5 altın bulmuş. Doğru mu sence? 5 altın derken para mı yoksa başka bir şey mi ya da nasıl bir şey? Olabilir. Bak ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. 7 tane bir para serisi var. Bunlar elektron para değiller. Abi paranın tanesini 100.000 eurodan şey yapıyorlar. Bak düşün. Tanesini. 7 tane var. Nereden baksan 1 milyon euroya yakın bir para yapıyor, biliyor musun? Ne biçim bir para biliyor musun abi? Akıllara zarar. İnsana kafayı yedirtir ama akıllı olmak lazım yani. Usta kapağı bulduk, içeri girmeye cesaretimiz yok. Geçen girdi bir rahmetli büyüğümüzün dediği gibi içeri defini kardeşi. Demin anlattım o konuyu. Yayını bir daha izleyip bakabilirsiniz. O konu hakkında 2 tane daha şey anlattım. Vurdurur abi. Eğer ki tılsımlıysa bak, yanındaki arkadaşım bile o farkında olmadan alır küreğe kafana vurur, öldürür seni. Tılsım tehlikelidir. Yeraltı görüntüleme cihazları birinci seferde görüntüsü. Aynen orayı söyledik abi. XMR alan tarama. Abi kullanmadım, bilmiyorum. Kullanmadığım cihaz hakkında bir şey diyemem. Ben abonelerimin çoğu bana ne derse ben onu alıyorum, deniyorum ve ondan sonra da faydasını gördüm görmedim söylüyorum. Kullandığım cihazların hepsinden şu anda fayda görüyorumdur abi. Eğer ki şu anda kullanmadığım cihazlar varsa faydasını görmediğim için kullanmıyorumdur. Birçok görüntüleme cihazı var, doğru veriyor mu? Abi kullandığın cihaza bağlı. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten mühendisler tarafından üretilmiş makineler var. Bir de merdiven altı üretilmiş makineleri var. Yani bunların içlerindeki yazılımlar çok önemli yazılımlar. Yani aslında para eden şeyler bunlar. Şimdi ben yeraltı görüntüleme, aslında yeraltı görüntüleme sistemleri ne olarak yapıldı? Yeraltı görüntüleme sistemleri en çok yer analizini yapabilmek için. Yani şu yaşadığımız yüzyıldaki yer altındaki kayalık, taşlık, boşluk veya erozyona uğramış olmayıp
bazı yerleri bulabilmek için yapıldı. Bunların hepsini bir araya getirip daha güçlendirdiler ve altına, metale ve değerli şeylere optimizasyon haline getirdiler bunları. Bunlar da ne oluyor abi? Senin altına daha çok sinyal alabilmeni sağlıyor. Metale daha çok sinyal alabilmeni sağlıyor. Ve bunları kullanarak daha detaylı bilgiler edinebiliyorsunuz abi. Bu buna yarar. Aleykümselam abi, yayına hoş geldiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Birçok görüntüleme cihazına onu söyledim abi. Teşekkür ederim abi. Eyvallah, sağ olasın. Yorumlar çok olduğu için abi ben geriden geliyorum biraz. Yazın, ben hemen anlatıyorum. Kolay gelsin. Eyvallah, sağ olasın. Abi bilmiyorum. Eksen ve 3 ben hiç duymadım şimdiye kadar hayatımda. İlk kez şu an senden duyuyorum. Kullanmadım da. Yani şöyle söyleyeyim abi. Etiket çok önemli bir şey. Eğer ki bir kurumdan bir şeyler alıyorsanız bunun üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin patentli olup olmadığına dair bir barkodu var abi. Bu barkodları alıp bakmayı unutmayın. Bunların çoğunu zaten sistematik olarak insanlar şu anda Türkiye'de çok özellikle var bu. Sahtelerini yaparak sahtelerini yapıştırmaya kalkıyorlar. Sahtelerini yapabilmeleri için yanar döner şeysi yok onların arkadaşlar. Eğer gerçekse içerisinde yanar döner şeyler oluyor. Yani bu firmanın ne kadar şey olduğunu, güçlü olduğunu ve ne kadar da etkili olduğunu sergiler ve oradan daha güzel alışverişler yaparsınız ve memnun da kalırsınız. Çünkü gidersin yani 10 lira vermeyeyim de 3 lira vereyim dediğin zaman abi 3 lirandan da olursun. Sonra bir daha 10 lirandan da olursun. 13 lira derken 15 liralık olursun. Yani demek istedim. Yapacaksan güzelini al. Ha, yapmayacağım, ben sadece hobi olarak yapacağım dersen hobi olarak başlangıç olanlarını alın. A2'nin nasıl doğruluğunu anlayabiliriz. Abi A2 büyük bir tane kutuda geliyor. Bu kutunun üzerinde A2 Gruntek serisi yazıyor ve o paketin üzerinde abi barkodu var. Bu barkod onlara yapılmış bir şekilde size zaten gelir. Yani Konrad dedektörü yazarsanız abi internet üzerinde çıkan Konrad dedektörün resmi sayfasından onları görebilirsiniz. Barkodlar vardır orada. İnternet üzerinden Konrad dedektörü yazın abi. Çıksın, oradan bakabilirsiniz onlara. Ben cihazlarımı oradan aldım. Sağlam büyücü lazım abi, var mı? Oho, biz onlardan uzak durmaya çalışırız. Senin şey yaptığın şeye bak kardeşim. Biz zaten büyüden kaçmaya çalışırız ya. Abi çoğu yerde açtılar ama abi bilmiyorum işte, ben kullanmadığım için. Ya şöyle diyeyim yani bak merdiven altı üretilen ürünlerin çoğu bellidir zaten. Bunların çoğu patentli olmuyor. Yani patentli olmuyor, bir de bazılarını farklı faturalar üzerinden kesip satılıyor. Yani ben buna da kimseye bir şey demiyorum. Yani dolandırıcılık da bir şeydir. Meslektir tabii onların şeysine göre, ama ben şunu daha çok yani izleyicilerime söylemeye çalışıyorum. Aldığınız ürünün barkodu, garantisi, bir şeyleri olsun abi. Garantisiz. Abi şimdi garanti ne demek abi? Firma senin arkanda. Yarın bir gün makinene bir şey olur, herhangi bir problemin olur. Makineyi yere düşürdün, bir yeri kırıldı, bir yeri çatladı, bir şey oldu. Abi arazideyiz. Ben bir senedir kullanıyorum. Bak bir buçuk senedir, belki 2 senedir kullanıyorum şu anda. İki makinede de herhangi bir problem yaşamadım şimdiye kadar. Yani değiştirilebilecek bir şey bile yaşamadım. Makineleri de ben öyle kolay şey kullanmam yani. Atarım sağa sola, hiç umurumda bile olmaz. Abi arazide bana sağlam makine lazım. Av kayalarına söküysem ben aynı öyle kayaya söktürecek makine lazım bana şeyde. Selamun aleyküm değerli kardeşim benim. Konrad A2'yi aldım. Görüntüleri olmakta zorlanıyorum ve metal gördüğümde görüntüyü mineral kütlesi olarak. Bak bunu her insan bu şeye düşüyor abi. Bundan bir önceki yayınımda abi A2'nin ve GR3'ün ne şekilde görüntülerini okuyabiliriz diye video bundan 2 gün önce mi bir gün önce mi ne yaptık. Abi onu izle, anlayacaksın nasıl bir şey olduğunu. Yani kırmızılığın veya kütlenin, toprağın veya herhangi bir şeyin ne kadar bir derinlik veya ne kadar bir kütlesel halde ve hangi yüzde oranına bizim yapabileceğimiz işlem orada yazdım, ben hepsini gösterdim abi. Onu izle, oradan da şey yap.
Reis oradan dedektör aldık. Kola tenekesine altın diyordu. Abi vallahi bir şey diyemem. Şimdi kola tenekesinin de içinde yalıtım var. Diyebilir. Çünkü kola tenekesi demir değildir yani. Alüminyumdur. Değerli der ona. Aleykümselam abi. Yayına hoş geldiniz. Geri iade etmek istediler, almadılar. Tenekeye altın. Öyle bir şey olmaz abi. İade etmeye bak şimdi. Garantim varsa abi, ben eğer bir makineyi aldıysam benim garantide firma benim arkamda durmak zorundadır. Ben bundan eğer memnun değilsem ben bu memnuniyetsizliği söylemek durumundayım. Eğer ki ben bunu söyleyip de firma benden beraber bir şekilde uzlaşmaya gelmiyorsa mahkemeye ver abi. Eyvallah abi, sağ olasın. Aleykümselam, yayına hoş geldiniz. Ya ama herkes de öyle yapar yani. Ben makinayı tuttum abi, altın desin bana. Makinayı tuttum abi, değerli desin bana. Ayrım çok önemli bir şey. Bak, ayrım. Ama bazı insanlar dedektörlere yazılımlarını yanlış yapmışlar. O yüzden biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz diyebilirim. Bilmiyorum. Ben kullanmadım. Kullanmadığım bir şey hakkında da bir şey diyemem. Başkan, devin arama devlet hesap kontrolünde mi oluyor? Abi devlet kontrolünde olması lazım. Eğer devlet kontrolünde değilsen zaten ikinci, üçüncü gün alınırsın. Hele ki yani bizim gibi böyle yayın malı yaparsan kesin alınırsın. Bunu buradan söyleyeyim. Beni al götür yanında, bakalım cinler herhangi bir zarar verebiliyor mu? Sorun teşkil etmez. Kurban olduğum. Aslında yaşamanı isterim ama getirmem. Cenab-ı Allah düşmanımın bile başına vermesin onu. Çünkü çok kötü bir durumdur. Öyle bir anda iki anda olmaya ya da hızlı olmuyor onlar. Onlar insana yavaş yavaş işliyor. Yani onun için sen de uzaktır, kurban alırım. Sakın öyle şeylerle de böyle dalga geçeyim şey yapma. Öyle işlerden dalga geçilmez. Değişik işler yani. Derin mevzular. Gerçekten ben söylüyorum yani. Dayı şimdiye kadar ne buldun? Abi girebilirsin, kanalda bakabilirsin ne bulduk ne çıkardık. Kanala abone olmayı da unutma. Zirve 1D görüntüleme cihazını biliyor musun abi? Hiç duymadım. Hiç duymadım, kullanmadım. Abi az önce de dedim, benim model 15 alan taramada ikisi de ayrı yeri çekiyor. 3 metre kazdım. Şimdi şöyle bir şey var. Bak ben onu yayının başında da söyledim aslında. Şimdi de bir tekrar şey yapayım onu. Çoğunluk dile getirmem aslında insanların aklında biraz daha fazladan kalması demektir. Abi alan tarama, ben alan taramalarda böyle elektronik alan taramaya biraz karşıyım. Elektronik alan taramayı biraz kullanmayı sevmiyorum. Çünkü yüksek gerilim hatları oluyor ya da herhangi bir yerler oluyor. Abi ben oraya gittiğim zaman ben orada problem yaşamak istemiyorum. Çünkü elektronik alan taramada ben abi yüksek gerilimin altına gittiğim zaman, eğer ki alan taramayı tuttuğum zaman bana o dalga benim gideceğim yeri veremez. Abi benim alan taramadaki özelliğim benim vücut enerjimden beraber çalışması. Vücut enerjimden beraber çalışması için de vücudumdaki elektriği benim toprağa vermem lazım önce. Abi dediğim gibi bir ay boyunca 4 kere her pazar günü 15 dakika toprağa ayaklarını koy. Toprağı da bulabilmen için böyle kayalıklarda rüzgarın serpip toprağı bir yere yığdığı yeri bul böyle. O oraları iyi anlayabilir. Benim dedim yani, benim kafamdaki defineciler benim demek istediğimi anlamıştır. Toprağa koy abi, ondan sonra faydasını görürsün. 15.000 TL param var, ne tavsiye edersin? Abi ben kimseye bir şey tavsiye etmiyorum. Ne al ya da ne alma, ben kimseye bir şey demiyorum yani. Ne almak istersen o senin kararındır. Ben kullandığım cihazlardan memnunum diyerek sadece devam ediyorum. Jandarma dedektörü alıyor mu? Normalde faturası yanındaysa almaması gerekir. Eğer ki faturası yanındaysa, yanında kazma kürek de varsa, eğer ki bir şey daha varsa biraz sıkıntı yaşayabilirsin. Eğer ki yanında da tarihi eser bulunursa direkt içeri girersin. Eğer ki yanında bulunan tarihi eser sahte ise bile yanında bulundurmaktan ceza yersin. Eğer sadece tarihi eser varsa yanında, dedektör yoksa bulundurmaktan işlem yersin. Neden haber vermedin diye. Bu konuda biraz tedbirli ol. Yani
Kanunu aslında bildiğin sürece bazı şeyleri de hakkının olduğunu bilebiliyor insanlar. Çünkü hakkının ne olduğunu bilmeyen insanların elinden kolay bir şekilde bir şeylerini alabilirler abi. Abi yayını ben biraz daha fazla uzatmak istemiyorum. Tam 100 dakikaya doldurduk. Yayın zaten donmaya başladı. Bu yayınların devamını ben getireceğim inşallah. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarın büyük ihtimal video yayınlanacak. Yarın yayında olur büyük ihtimal. Takip etmeyi unutmayın. Videoyu izleyip altına yorum yapmayı da unutmayın. Çünkü orada bir bölgeler var. Ben oraların da görüntülerini çektim. İzlerken siz de yorumlara yazmayı unutmayın. Ne gördünüz orada ya da neler var, nereleri daha bakayım. Çünkü orayı komple bir araştırma alanına gittik. Bizim çok şükür Çin teyfimiz var. Mümin Çinlerden defineye gidersen bir sorun yaşamazsın, çağırabilir. Abi sen Sofilian'la beraber devam et. Bana lazım değil abi öyle şeyler. Ben öyle şeylerden kaçıyorum. Bak tılsımlı mısımlı bulduğum zaman ben çıkıyorum buradan abi, gidiyorum. Uğraşmıyorum. Ne kadar uğraşırsan o kadar sıkıntı yersin. Sofi gitcinlerin sana define bulsun. Adam ne güzel konuşuyor, bozma demiş usta. Eyvallah, sağ olasın. Ya herkes diyebilir tabi. Olabilir abi. Bak bazı insanların da bir şeyleri vardır. Üç harflileri vardır. Onlara bir şeyleri yaptırabilir. Ama definede yalan konuşuyorlar onlar abi. Onlar biraz fazla yalan konuşurlar. Onu da buradan sana söyleyeyim yani. Kimseye daha doğru kolay kolay böyle, eğer yakın olursan söyler sana bazı şeyleri, ama çoğunda yalan konuştuğunu biz gördük. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Gününüz, her şeyiniz rast gitsin. İşleriniz rast gitsin. Aleykümselam Koray. Geç kaldım biraz. Yayını kapatayım kardeşim benim. Allah'a emanet olun. İnşallah bir dahaki yayınlarda güzel şeylerle konuşmaya, güzel konulara değinmeye çalışacağız. Allah'a emanet olun. Yayına yeni katılan arkadaşlar hoş geldiniz. Yayını tekrar izleyebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Daha güzel defineler sizlere nasip olsun. Tılsımlı definelerden de uzak durmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.